Yahya Karakurt 1978 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. Orta ve lise tahsilini Sarıkamış'ta tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında İstanbul'a öğretmen olarak atandı. Sırasıyla Kağıthane, Avcılar, Şanlıurfa ve Beylikdüzü'nde öğretmen ve yönetici olarak hizmet verdi. Halen Beylikdüzü'nde öğretmenlik mesleğini sürdürmektedir. Ulusal ve yerel birçok gazete, dergi ve haber sitelerinde eğitim, kişisel gelişim, teknoloji ve güncel konularda düzenli olarak yazıları yayınlanmaktadır. Türkiye'nin en başarılı web sitelerinden biri olan Gelişen Beyin adında internet sitesi vardır. Gelişen Beyin'de branşı ve eğitim konularında makaleler yayımlayarak topluma ışık tutmaya çalışmaktadır. Yayımlanmış kitapları: Eğitim Her Yerde, Labirentin Gölgesinde, Sembollerin Gölgesinde, Gelişen Beyin Akıl Oyunları, Anahtarın Gölgesinde. Bu eseri tüm öğretmenlere ithaf ediyorum. Her zaman yanında olan, bana güç veren öğretmen arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. İyi ki varsınız. Öğretim sınıfta biter, fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer. F. W. Robertson. Ön söz. Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz. Siz ona yalnız, kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Galileo Galilei. İnsan eğitimle, öğretimle yaşar. Bu kitabın adını, eğitim içimizde, okuduğunuzda zihninizde ilk önce neler uyandırdı? Tahmin etmek o kadar zor olmasa gerek. Biraz düşünmeye başlayınca gerçekten ne kadar önemli olduğunu kavramaya başladınız bile. Zaten düşünme, sorgulama bizim en önemli gücümüz değil mi? Eğitim ve gelişimin iyi bir gelecek için olmazsa olmazlardan biri olduğuna karar verdiniz bile. Hayatımıza bir çekidüzen verme zamanı gelmedi mi? Gelişim ve değişim için içimizdeki uyuyan devi, sen iyi yeniden şahlandırması için harekete geçirmenin zamanı gelmedi mi? Eğitim, hayat boyu süren bir süreçtir. 7'den 77'ye insanı sürükleyen ve hayatı anlamlandıran bir yenilenmedir. Eğitimin bittiği yerde umutlar biter, yıkık ve virane bir ruhsal durum oluşur. Öğretimle birlikte eğitim birbirini tamamlayan süper ikilidir. Yapabildiklerimiz, düşüncelerimiz, becerilerimiz, ürettiğimiz şeyler, hoşlandıklarımız, aklımız, fikrimiz beğenilmek için oldukça önemli, zihnimiz bunu biliyor olmalı. Biliyor olsa bile bazen farkında olmayabiliyor ya da yeterince üzerine düşmüyoruz. Peki, mantıklı düşünceyi gerçekten içselleştirebiliyor muyuz? Aslında eğitim, içselleştikçe fark edilir. İçselleştikçe anlam kazanır. Algılarımızı açtıkça daha da dolu dolu yaşıyoruz. Anlamlandırıyoruz, yeniden kavruyoruz ve kavradıkça daha mutlu oluyoruz. İnsanlar daha rahat, daha mutlu yaşamak için yaşamın içindeki sorunlara çözüm bulmak, üretmek durumundadır. Bunun için düşüncesi, eğitimi içselleştirmiş gelişmiş, değişim ve gelişime açık insanlara gereksinim vardır. İnsanı üretken ve yapıcı yetiştirmek, eğitim sistemlerinin de amacıdır. Eğitimde istenilen düzeyde yaratıcı insan yetiştirmenin yolları, yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır. Eğitimde düşünmeyi öğretmek için duyuların, duyumların, bilginin üst seviyelerde değerlendirildiği, algılama ve duyguların eğitimine gereksinim vardır. Öğrenmenin kalıcı ve etkili olabilmesi için öncelikle 5 duyunun eğitilmesi gereklidir. Bakmak ve görmek, duymak ve işitmek, dokunmak, tatmak, koklamak ve hissetmek arasında çok fark vardır. Bunun için farkındalık ve öğrenmeye açık olmak gerekir. Düşünmeye ait bakış açımızı yeniden çerçevelemek gerekir. Düşünmek hayatımızda her an olmalı, sıkıcı, korkutucu ya da yıldırıcı olmamalıdır. Düşünmenin önündeki engeller kaldırılıp,
Düşünmek zevkli bir uğraş ve eğlenceli bir davranış haline getirilmelidir. İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Anlamak için bakmak, yazmak, söylemek gerekir. Tek başına anlamı olmayan eylemler birleşince daha güçlü bir sinerji ortaya çıkarmaktadır. Bir aradayken kocaman bir ormanken, tek başına yalnız bir ağaçtan ne farkımız var? Paradigmaların gücü. Algı, yorumlama. Paradigma genel olarak, ideal bir durum ya da örnek bir şeye bakış tarzı, yargılama ölçütü sağlayan her türlü ideal tip ya da model olarak tanımlanmaktadır. Paradigma, algı düzeneği demektir. Algılama biçimi demektir. Herkesin paradigması farklıdır. Örneğin, trende giderken, bir baba, 3 evladıyla oturup, sürekli ağlayan çocuklarına hiç susun demeden yolculuğa devam ettiğinde, siz ona ne gamsız adam, diyebilirsiniz. Ama sorsanız, belki de onlar hastaneden geliyorlardır ve 1 saat önce çocukların anneleri ölmüştür ve eve dönüyorlardır. Paradigmanız sizi yanıltmıştır. Çok değişik paradigmalar vardır. İçinde kendimizin olduğu, kararları kendi özgür irademizle verdiğimiz ben paradigması mevcuttur. Bize ait düşünceler, geçmiş yaşantılar ve gelecek hayalleri bize aittir. Asıl önemli olan biz paradigmasının mevcut olmasıdır. Biz bilinci beraber iş yapma, yapılanları yeniden birleştirip bir kompleks oluşturmadır. Sürekli başkalarına örnek aldığımız, modelleme yaptığımız davranışlar sen paradigmasıdır. Etrafımızda sorumsuz, sürekli sorun çıkaran bazı gençler vardır. Bu kişilerin ne yapmak istediğini anlamaya çalışırız. Hayatın önüne çıkardığı tüm güzellikleri elinin tersiyle itmiş, boş ve anlamsız yaşıyorlar. Bu durum, bilinçli insanları rahatsız eder. Bunları gördükçe bir aile bu kadar mı çocuğunu kötü eğitir diye düşünürüz. Olayı biraz araştırdığımızda o kişilere ait fikirlerimizin çoğu değişir. Empati kurup daha iyi anlamaya çalışırız. Gözümüzde canlandırıp çözmeye çalışırız. Gerçeği öğrendikten sonra birden paradigma değişimi olur. Bakış açımız tamamen değişir. Paradigma değişimi dünyaya farklı bir gözle bakmamıza yol açar. Daha sonra iyi yaklaşımlarla yanlış yoldaki gençleri rahatlıkla doğru yola yönlendirebiliriz. Bir gün, bir kişi yürürken kaldırımda çok perişan bir köpekle karşılaştı. İncecik sıska köpeğin ağzından salyalar akıyordu. Kuyruğunu kısmış bir şekilde ona bakıyordu. Bu köpek bir insanı ısırırsa kuduz eder, ölüm bu köpek için en iyi kurtuluş yoludur, diye düşündü. Birkaç gün sonra, o köpeği başka bir yerde gördü. Köpeğin yanında 2 yavrusu vardı. Süt emiyorlardı. Bu manzarayı gören kişinin bir anda o köpek hakkındaki tüm duyguları değişmişti. Artık ölmesini değil, yaşamasını istiyordu. Zira 2 tane yavrusu vardı. Hemen gidip, yiyecek alıp köpeği beslemeye başladı. Yaşantımızı, bakışımızı, yargılarımızı etkileyen çok etken vardır. Geçmiş yaşantılar, aldığımız eğitim, kültür, inanç gibi unsurlar paradigmayı etkiler. Değerler dizisi, toplumların bakış açısını, ön kabullerini ve yargılarını belirleyen temel ölçütlerden biridir. Paradigma, insanların dünyaya bakış açısını şekillendirmek amacıyla kullanılan görüş demektir. Ne kadar geniş pencereden hayata bakarsak o kadar insanları, evreni daha iyi tanırız. Değer yargılarımızı daha iyi bir şekilde anlamlandırırız. Zaman zaman karşılaştığımız sorunların içinde kaybolmak yerine, paradigma değiştirip, sorunlara farklı biçimde çözüm üretenler, o sorunu daha rahat bir şekilde aşabilirler. Sorunlarımızı, arkadaşlarımızla paylaşmamızın nedenlerinden biri de, farklı bir düşüncenin, yeni bir kapı aralama ihtimali doğurmasıdır. Çözümsüz gibi görünen sorunlar, aslında bir paradigma değişimi ile bizleri daha pozitif sulara götürebilir. Çoğu kez başarılarımızı ve mutluluğumuzu belirleyen asıl kendi çabamızdır.
Başımıza gelen her şeyle onlara verdiğimiz tepki arasında geniş bir hareket alanı vardır. Yeter ki kendimizi bilelim, bilinçli olalım, hayat zaten bizi doğru olan yola götürecektir. Davranışlarımızın kaynağı. İnsanlar kıyafetiyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır. Mevlana. Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü bilişsel, duyuşsal ve bedensel fiziksel tepkilerine verilen addır. Verilen tepki neticesinde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor, bedensel fiziksel boyutlar birbiriyle etkileşim halindedir. Bunun sonucunda davranış ortaya çıkar. İnsanlar toplum içerisinde yaşarken farkında olmadan bazen çok düşüncesizce çeşitli davranışlar sergilemektedirler. Bazen ister istemez şahit oluyoruz bazı olaylara. Gerçekten de bu davranışın altında yatan bilinçaltı kayıtlarını anlamaya çalışıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz. Bir halı sahaya top oynamaya gitmiştik. Maçtan sonra masada oturup sohbet ediyorduk. Bizden sonraki takım maçını bitirdi. Dışarıda dinlenmek ve sohbet etmek için bankta oturuyorlardı. Buraya kadar her şey normaldi. Sonrasındaki gördüğümüz davranış herkesi çok rahatsız etti. Aynı anda masa tenisi maçını seyreden seyirciler gibi bir anda hepimiz o tarafa döndük. İçlerinden birisi avazı çıktığı kadar bağırarak sohbet ediyordu. O sırada bir arkadaşımla göz göze geldik. İkimizin ağzından aynı anda, aynı kelime çıktı, eğitim şart. Gerçekten düşündüğümüzde davranışlar insanı etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Nerede nasıl davranılmasını bilmek gerçekten çok önemlidir. Davranışlarımız aslında kişiliğimiz hakkında bilgi veren en önemli ipuçlarından birisidir. Davranışlarımız hayatımıza yön verir. Onlarla toplumda yer ediniriz. O yüzden nerede, nasıl davranmamız gerektiğini bilmek çok önemlidir. Davranışlarımız hayatımıza yön verirken bizi ona sürükleyen en önemli etkenler, davranışlarımızın bilişsel ve duygusal yönleridir. Bilişsel yönü, bilgiden oluşur. Öğretim süresindeki bilgiler hayatımızı etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Duygusal yönümüz ise, bir konu hakkında hissettiklerimizden oluşur. Bilişsel davranışlarımız bazen bize yön vermeye çalışsa da duygusal yönümüz bizleri yönlendirebilir. Ders çalışmamız gereken bir sınav öncesinde bir arkadaşımız bizi dışarıda çok sevdiğimiz bir oyunu oynamaya davet edebilir. Düşündüğümüzde gerçekte, yarın sınavım olduğu için, bu oyun teklifini reddetmem gerekir. Fakat diğer taraftan, güzel zaman geçireceğimi, çok güzel eğleneceğimi düşünerek gitmek isteyebilirim yani özetleyecek olursak bilişsel yönümüz ders çalışmamız gerektiğini söylüyor. Duygusal yönümüz, bizi ders çalışmaktan kaçınma gibi bir davranışa sürüklemek istiyor. Davranışlarımız bizi yönlendirirken çeşitli süzgeçlerden geçirir. Karar verirken zorlansak da önemli olan doğru olanı tercih etmektir. Tercihimizin doğruluğu davranışlarımıza yön verecektir. Günlük yaşamda karşımıza çıkan olaylar sınırsızdır. Herhangi bir olay karşısında nasıl davranmamız gerektiğine çoğu zaman kişiliğimiz karar verir. O davranışın altında yatan faktörlerin, kişiyi eyleme iten etmenlerin neler olduğunu bilmemiz, olaya bakış açımızı geliştirir. Top oynayan kişilerin davranışına baktığımızda bazen istem dışı davranışlar yaparlar. Tükürmeler, küfretmeler, kavgalar kaçınılmaz olur. Maç sonunda bir oyuncu bunları ben mi yaptım diye kendine sorular sorar. "Aa, bu tekmeyi ben atmışım," diye hayret eder. "Ben küçük yaşlarda iken beni bir köpek ısırmıştı. Daha önce yaşamış olduğum bu olay karşısında savunma mekanizması oluşturmuştum. Her köpek gördüğümde tepkisel olarak savunmaya geçmiştim. Zamanla bu davranış bende yerleşmeye başladı. Ki davranışımı değiştirme kararı verene kadar. Bütün olanları düşündüm.
Köpeğin beni ısırışında haklı olabileceğini düşündüm. Köpek, ölmüş bir kuzu leşi yiyordu. O zaman kar yağmıştı. Ben de ayakkabımın ucuyla kara vurup köpeğin üzerine sıçratıyordum. Kuzu yemekle meşgul olduğu için aniden beni ısırdı. Halbuki ben sadece bakıyordum. Bilinçaltıma yerleşmiş olan bu olayı, daha sonra iyice düşündüm, algımı değiştirmem gerekiyordu, köpekleri sevecek, onlardan bir daha kaçmam gerekmeyecekti. O zamanlar köyde yaşadığım için her yerde köpek vardı. Bundan kurtulmak zorundaydım. O dönemde bilinçsizce bilinçaltıma yerleşmiş olan bu davranışımı değiştirmeye kararı verdim. Sonra köpeklerden korkmamaya başladım. Daha dikkatli oldum. Olumsuz davranışımı olumluya çevirdim. Bazı ülkelerde insanların maçtan sonra takımları yenildiğinde olmadık küfürler etmeleri, sandalye kırmaları ve sahaya çeşitli malzemeleri atmaları oldukça aşina olduğumuz görüntülerdir. Bunların yanında rakip takımın seyircilerle dövüşmeleri, itişmeleri hiç bitmez. Bazı ülkelerde taraftarlar tuttukları takımın kötü oynayışına olan tepkilerini o kadar farklı bir şekilde sergiliyorlardı ki şaşmamak elde değildi. Onlar küfür etmiyor, sahaya madeni para, pet şişe atmıyorlardı. Sadece beyaz mendil sallıyorlardı. Bunun anlamı, senin oyununu beğenmedim. Bundan sonraki maçlarında daha güzel oyna idi. Yaşadığımız yerde insanlar arası ilişkilerde çarpık şehirleşme gibi zor ve anlamsızdı. Yapısı gereği kalabalık görünen metropol şehirlerde insan ilişkileri, oldukça fakir bir görüntü çizmektedir. Bu tezatlıklar arasında kaynaşma, dostluk ve sevgi gibi yitirilen değerlerin kimse farkında değildir. Kocaman siteler içinde yaşayan insanların kaç tanesinin iletişimi iyidir? Güçlü bir iletişimin kaynağı kişiliği geliştirmekten geçer. Kişiliği besleyen faktörlerin başında kitap okuma gelir. Okumanın farklı dünyasına iştirak ettiğimizde, yani kitap kurdu olduğumuzda farklı bakış açıları yaratabiliriz. İlgi alanı hayatımızı etkiler. İlgi alanımız zamanımızı geçirdiğimiz faaliyetlerdir. İstediğimiz davranışı eyleme geçirme konusunda özgürüz. Eylem sonucu hatalıysa bizi yargılayan yasalar öne çıkar. Her davranışın bir sonucu vardır. Yaşam ilkelerini çiğnemek olumsuz sonuçlara neden olur. Hayatımızda sorun olmak yerine çözümün parçası veya çözüm için aktif olmak daha mantıklıdır. İnsan davranışını yönlendiren etmenlerden biri de tutumdur. Olaylara bakış açımızı yönlendiren etkileri de vardır. Geçmiş yaşantılar, aile ortamı, arkadaş çevresi, aldığımız eğitim bizi bir kalıba sokar. Tutum ve davranışlarımızda herhangi bir yanlışlık gördüğümüzde onu değiştirmek, gül ağaçlarının kuru dallarını kesmek gibidir. Değişen davranışlarımıza yeni olumlu eklentiler yaptığımızda daha kazançlı oluruz. Toplumun genel kurallarına karşı geliştirilen olumlu tutumlar, kişilerin toplumsal yaşama uyumunu kolaylaştırır. Davranış eğitimi, davranışların değiştirilmesini ifade eder. Eğitim ise yaygın tanımlardan birine göre, istenilen yönde davranış değişikliği oluşturma süreci olarak görülür. Dış uyarıcılara karşı verilen tepki olarak bilinen davranışı ifade eder. Bazen olumsuz davranışlar insana ket vursa da devreye başka düşünceler girer ve yeni kapılar aralar. Mut, insanı çoğu ızdıraptan kurtarır. Ne kadar zor durumda olsak da umut bir ışıltı gibi gözlerimize parıltı verir. Umut yaşamımızda çoğu insanın sahip olduğu araba, zenginlik, güzel yaşantıdan daha iyidir. Çünkü insanı, ruhun arzuladığı amaçlara ulaşmaya iten en büyük güçlerden birisi de umuttur. Olumlu davranış geliştirmede amaç çocukların, gençlerin istendik davranışlarının arttırılarak, negatif, olumsuz davranışlarının azaltılmasını sağlamaktır. Burada önemli olan, ortak bir anlayışa sahip davranışların benimsenmesidir. İletişimin temel kuralı dinlemektir.
Okumak bir dinginliktir. Hayata başka bir boyuttan bakabilmek büyük bir erdemdir. Yalnızca hayata benmerkezcilikle yaklaşanlar, sadece egosunu tatmin etmeye çalışanlar kaybetmek zorundadır. Empati kurup karşısındaki kişinin değer yargılarıyla olayı kavramaya çalışmak büyük erdemliktir. Empati duymak, karşısındakiyle aynı fikirleri paylaşmak demek değildir. Önemli olan birbirini anlamak ve hayata renkli pencereler sunmaktır. İnsanlar içe ve dışa dönük olmak üzere iki türlüdür. Dışa dönük kişiler, konuşkan, sosyal ve aktif olan kişilerdir. Ama içe dönük kişilerin hayatı anlama çabaları daha fazladır. Daha duygusaldırlar. Duygularını daha güzel ifade ederek yazarlar. Doğumdan itibaren bireyin sosyal, psikolojik ve fizyolojik bütün ihtiyaçlarını karşılayan aile ve çevrenin, davranışların şekillenmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Davranışlarımızı kolaylıkla iyileştirebilir miyiz? Bu konuda bilinçli isek neden olmasın? Yeter ki isteyelim. Yeter ki değişime açık olalım. Olumsuz davranış kalıplarını yenme. Davranış, bir kimsenin genel yaşamdaki, toplum içindeki tutum ve eylemleridir. Günlük hayatta çoğumuzda gördüğümüz bazı davranışlar olumlu ve kabul edilebilir, bazı davranışlar ise olumsuz davranışlar olarak karşımıza çıkar. İnsan davranışları sonuçlarına göre şekillenir ve toplum içerisinde statü kazanır. Davranışlar yaşantımızda yer kaplayan en önemli unsurlardan birisidir. İnsanlar bir şey yapıp sonucuna bakarlar. Davranışın altındaki bilinçaltı sürekli pozitif düşünür, eylem olumsuz olsa da onu gerçekleştirdiği için o anda olumlu düşünür. Zamanla davranışa verilen tepkiye göre öğrenme gerçekleşir. Evrensel davranışlar, tüm insanlık tarafından benimsenmiş davranışlardır. Bir şeyi yapar ve sonucuna bakarsınız, eğer sonuç olumluysa, aynı davranışı tekrarlarız, sonuç olumsuz olursa, o davranıştan kaçınır, bir daha yapmamaya çalışırız. Tekrarlanmayan olumsuz davranış terk edilir, böylece kişilik şekillenir. Olumsuz davranış olduğunu bile bile o davranışı sürdüren kişiler var. İşte o kişiler her zaman zarardalar. Genç yaşta şekillenen davranışlar büyüdükçe kalıplaştığı için değişim oldukça zor olur. Ebeveyn tutumları, çocukların davranış yönetiminde en önemli etkenlerden birisidir. Davranışların kontrol altına alınması ve olumsuz davranışlara dur diyebilmek için bilinçli bir şekilde uygulama yapılmalıdır. Bu süreçte kararlı, tutarlı bir davranış yaklaşımıyla, sistemli olarak ödül ve cezalara yer verilmesi gerekir. Ödüller mutlaka olumlu davranışların hemen arkasından verilmelidir. Eğer verilen ödül bir davranışın artmasına neden oluyorsa, bu ödül o davranış için pekiştireç özelliğini kazanmış olur. Cezalar, olumsuz davranışların hemen arkasından verilerek, o davranışların azalmasını sağlar. Ancak ceza kullanımı, çok sistemli ve planlı olmayı gerektirir. Ceza neticesinde davranış olumluya doğru gidiyorsa ödüllendirme devreye girmelidir. Sadece problem anında değil, olumlu tüm davranışlar görülmeli, teşvik edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Olumsuz davranışların kaynağına inmek ve onu değiştirmek için bilinçli bir şekilde müdahale etmek gerekir. Tabii ki tüm bunların gerçekleşmesi, davranışın değişmesi için kişinin istekli olması gerekir. Değiştirilmek istenen davranışın farkına varılması ve daha sonra bu konuda sohbet edilmesi gerekir. Olumsuz davranışlar, genel olarak çocuğun eğitim, öğretim sürecini olumsuz etkileyen, kendisine ve çevresine zarar veren ya da rahatsızlık vermeye sebep olan davranışlardır. Çocuk bazen farkında olmadan bu davranışlarını uygular. Olumsuz davranışlar genelde, kendini ifade etmek, ilgi çekmek, inatlaşmak ve uyumsuzluktan kaynaklanır. Neticede çevresiyle uyumsuz, arkadaşları tarafından dışlanan çocuğun sosyal gelişimi de olumsuz etkilenir.
Bir sorun var ve bu sorunun ortadan kaldırılması gerekiyorsa her şeyden önce, çocuğun sürekli olarak gösterdiği sorunlu davranışın sebebi bulunmalı ve bu sebebin ortadan kalkması sağlanmalıdır. Olumsuz bir davranışın tekrarlamasını ve süreklilik kazanmasını önlemek, en büyük amacımız olmalıdır. O yüzden davranışı sağlayan uyarıcıyı ortadan kaldırmak gerekir. Davranış değiştirme sürecinde herhangi bir zorlamayla sonuç alınamaz, kişi kendi isteğiyle uygun yöntemlerle çalışmaya devam etmelidir. Kendine güvenmeli, olumlu davranışları yenilemelidir. Olumlu davranışlar. Davranışta bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlar birbiriyle etkileşim halindedir. Bunun neticesinde ise davranış ortaya çıkar. Cansızlar için davranış söz konusu değildir. Yapılan tüm araştırmalar ve tespitler şunu gösteriyor ki, her zaman olumlu ve pozitif düşünen insanlar, daha sağlıklı ve mutlu oluyor. Bu insanlar aynı zamanda kendine has özgüvenleri ile çeşitli başarılara imza atıyorlar. Olumlu düşünmek, beynimizin ve ruhumuzun temel gıdasıdır. Beyin bu gıda ile beslendikçe, vücudumuza faydalı hormonlar gönderilmesi için çaba sarf ediyor. Bu hormonlar da, bizleri daha sağlıklı yapıyor. İnsanlarla iyi geçinebilmek. Büyüklerimize karşı saygılı olmak. Küçüklerimi sevmek, onları anlamak. İhtiyacı olan birine yardımcı olmak. İnsanlara karşı güler yüzlü olmak. Asla ön yargılı olmamak. Karşımızdakini anlamak için empati kurmak. Karşımızdakine karşı hoşgörülü olmaya çalışmak. Adaletli, adil olmak. Haksızlığa göz yummamak. Asla yalan söylememek. Çok çalışmak, sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmek vb. Olumsuz davranışlar ise yukarıdakilerin tersidir. Yalan söylemek, kibir, hırsızlık, iftira etmek, çevreyi kirletmek, anne babaya saygısızlık, kötü söz söylemek vb. Davranış bozukluğunun temel özellikleri başkalarının temel haklarına saldırma, toplumsal ve sosyal kurallara karşı çıkma, zarar verme ve saldırganlık olarak söylenebilir. İçgüdüsel davranış. İçgüdü, organizmayı türe özgü bir davranışa sürükleyen amaçlardır. Karmaşık bir yapıya sahiptir ve seri davranışlar bütünüdür. İçgüdüsel davranışlar türe özgüdür. Örnek olarak şunlar verilebilir: kuşların göç etmesi, arıların iletişim dansı, kuşların yuva yapması, örümceklerin ağ yapması vb. Olumsuz davranışların ortaya çıkışına göre farklı stratejiler kullanılır. Bunlar, sorunu gözlemlemek, değişim için olumlu davranışa pekiştireç vermek, istenmeyen davranışı söndürmek, konuşarak istendik davranışları kabul etmektir. Söndürme, istenmeyen davranışı görmezden gelerek davranış sıklığını azaltma şeklinde tanımlanabilir. Sonuç olarak insanların kendi davranışlarının sorumluluğunu alacakları ve gerekirse sonuçlarına katlanacakları alternatif yöntemlerin kullanılması yararlı olabilir. Ceza ve ödüle gösterdikleri tepkiler birbirinden farklı olabilir. Bu anlamda dışsal ve içsel güdülenmeye yönelik tedbirler alınabilir. Gerek ödül gerekse ceza verilirken onların güdülenme şekilleri dikkatle değerlendirilmelidir. Uygun olmayan davranışları azaltmak ve uyumlu davranışların kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla olumlu davranış desteği verilmelidir. Kişiler bilinçlendikçe zamanla davranışlar istendik yönde oldukça, daha çok güven, saygı, işbirliği yapılarak daha güzel yarınlara adımlar atabilirler. Kesinlikle karamsar olmayalım. Kendimizi sürekli bir şeyler başaracakmış gibi motive edelim. Bu motivasyon, aynı zamanda ruhu da besler. Siz farkında olmadan, bir de bakmışsınız ki, özgüveni yerinde olan ve sağlıklı düşünen bir birey olmuşsunuz. Özünüzde güven, aklınızda hayaller eksik olmasın. Zaman çizgisi. Gözünle gördüklerine sakın inanma. Görünenlerin hepsi sınırlıdır. Anlayarak bakmaya.
Bildiklerinin ötesine geçmeye çalış. O zaman uçmanın anlamını da daha iyi öğreneceksin. Martı yanıtın Livingstone, Richard Bach. Zaman şu an üzerinde bulunduğumuz noktadır, gelecek önümüzdeki bir noktada bulunmaktadır ve arkamızda ise geçmiş vardır. Zaman çizgisi yönteminde bulunan bilinçaltı zihin, zihnin şu an bilincinde olmadığı kısmına işaret eder. Bilinçaltı, zihnin çok önemli bir parçasıdır. Bilinçaltı zihnin bütün öğrenilenlerin, davranışların ve değişimlerin kaynağıdır. Yapılmış olunan tüm öğrenmeler, davranış ve değişimler bilinç dışıdır. Geçmişi olduğu gibi kabullenmek ve sırtımızdaki o görünmez yüklerden kurtulabilmek için kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeyi ve sevmeyi öğrenmeliyiz. İçinde yaşadığımız an ve gelecek arasında bir bağlantı var mı? Zaman hayatımızda ne kadar önemli? Bizi yüreklendiren, geleceğe giderken ne gibi hedeflerimiz var? Sorular insan hayatında düşünmeye sevk eden ve hayatı anlamlandıran etkenlerden birisidir. İhtiyacımız olan tüm kaynaklara sahip miyiz? Bazen sahip olmasak da sanki öyleymiş deyince ne kaybederiz? Bilinçaltımız çok zengin ve kendimizi inandırmaya başladığımız anda gücünü bize göstermektedir. Kendi zaman çizgimizi nasıl çizeceğiz? Zaman çizgimizi nasıl bulacağız? Aslında soruların cevapları bizde gizlidir. Çünkü anı yaşayan biziz ve geleceğimize yön verecek güç yine bizde. Ne yaparsan o seni bulacaktır. Önümüzde harika bir gelecek var. Her şeyi arkada bırak. Bir adım geriye git. Bir şeyin uzatılmış hali gibi, otoban yolu, ışık tüneli, bir ip ve ebe. Sonsuzluk hissi yaratır insanda. Yaşadığımız anda ve gelecekle ilgili bir kurgu yapmaya başlayalım. Şu anda lisede okuduğumuzu varsayalım. Liseye gidiyoruz. Bir sonraki basamak üniversite ve devamında iş hayatı bizleri beklenmektedir. Çok değil, sizleri bir 10 yıl sonrasına götürmek istiyorum. Bu zaman yolculuğunu yaparken istediğimiz yerde miyiz? Kendimizi nerede görüyoruz? Hayallerimize ulaştık mı? İstediğimiz mesleği yapıyor muyuz? Bu soruların cevabını gördük mü? Hepimizin farklı bir hayali, gelecekte olmak istediği yer farklıdır. Gelecekteki istediğimiz hedefe ulaşmak için bir plana ihtiyacımız var. Zira emek vermeden, durup dururken kimse bir yerlere gelmiyor. Onun için gelecekteki noktada kendimizi bulmak için çalışmak şart. O gelecek bize hangi yollardan geldi? Gelecek ve içinde yaşadığımız an birleştiğinde zaman çizgimiz oluşmuştur. Olumsuz düşünceleri atın ve iyi olayları düşünün ve farkına varın. Hangi yönden geldiğini bulun, geleceğin yönünü bulun, bu çizgi üstünüzden mi geçiyor, yoksa altınızdan mı? Zamanın içinde olmak duyarlı insanların işidir. Zamanın içerisinde görebilmektedirler. Düşünmeyi gerektirir. Zaman çizgisinde var olmayı başaranların tutkulu bir hedefleri olur. Bir adım geride durarak olaylara bakar. Planlama yapar, işlerini zamanında bitirirler. Elde etmek istediğin bir hedef var mı? Hedef kontrol listesini yaptın mı? Hedeflerine ulaşınca olacak şeylerin farkında mısın? Geleceğin üzerinde ilerlediğini farz et. Geçmişini arkada bırakabilirsin. İyi şeyler düşün. Hedefini düşün, ne kadar istediğine karar ver. Bu senin hedefin, oraya doğru adım atmadan önce yapmak istediğini düşün. Zamanı tanı ve bunu listele. Engelleri düşün. Tam olarak bunu elde etmek istediğin zamana karar ver. Tarihinden emin ol ki hedefine ulaşman kolay olsun. Bu değişikliğin seni hedefine nasıl ulaştıracağını düşün. Burada kendi zaman makinende, istediğin zamana gitmene izin vereceğim, 1 ay, 5 ay, 1 yıl, 5 yıl, 50 yıla kadar.
Ne zaman istersen durabilirsin. Geriye dön, yapmış olduklarına bak, sahip olduğun her şeyin, çevrendeki insanların, gittiğin yerin listesine bak. Bu harika bir şey. Hedefini yakalamamış olsaydın bunları yaşamayacaktın. Şimdi benimle beraber başarılı olduğun zamanın tadına var ve keyfini çıkar. Başarılı anın içindesin, gördüğün şeyleri görmeni ve işittiğin şeyleri işitmeni isteyeceğim. Bu başarılı anın, senin hayatındaki yerini iyice hissetmeni istiyorum. Şimdi zaman çizgisine geri dön ve hayatının her anında hatırlamanı istiyorum. Tek tek adımlarla geriye gel ve ana geri dön. İlk noktaya geri dön ve hislerini paylaş. Hedefine ulaşacağın günü beklemeye başla. Başaracağına dair inancın varsa hedefine mutlaka ulaşacaksın. Yeter ki iste, yeter ki çalış. Mesela kendi yaşam felsefenizi geliştirin. Hayatınızı kendi kişiliğinize göre şekillendirip istediğiniz şekilde yaşayabilirsiniz. Bunun için ilk önce içinize doğru bir yolculuğa çıkmanız gerekir. Yapmak istediğimiz ve yaşamayı arzu ettiğimiz yönlerimizi tespit edip kişiliğimiz doğrultusunda yaşam felsefemizi çerçevelememiz gerekir. Çok katı ve kesin kuralcılığın dışında bize uygun yönlerimize göre hayatımızı idame edersek mutlu olmamızı sağlarız. Düşüncelerimiz, hayatımıza yön vermemiz gereken değerlerimizi ortaya çıkarır. Bu değerler doğrultusunda yaşarsak ya da değerlerimizi tutarlı inançlara dönüştürürsek arzu ettiğimiz kişiliğimizi yaşamanın hazzını duyarız. Önümüzde seçenekler vardır. Bunları mevcut durumdan arzulanan duruma geçirebilirsek, o zaman daha doğru bir yol almış oluruz. Merdivenimizi doğru duvara dayamak. Hayatımızda zaman zaman farklı seçenekler karşımıza çıkmaktadır. Karar vermekte zorlansak da önemli olan doğru bildiğimiz yolda yürümek ya da neye güveniyorsak, nereden güç alıyorsak onu iyi bilmeli, sırtımızı ona dayamalıyız. Hayalleriniz varsa onu gözünüzün önüne getirin. Motive olmanız, daha iyi yoğunlaşmanız için size güç verecektir. Motive edici sözler bulup onları da duvarınıza asabilirsiniz veya başarı hikayelerini okuyabilirsiniz. Her şey seninle başlar. Yeter ki güven. Hayallerini gerçekleştirmek için hedeflerin yoksa sadece hayal olarak kalmaya mahkumdur. Yahya Karakurt. Metafor yöntemi. Metafor kavramsal olarak baktığımızda, bir karşılaştırma içeren hikaye ya da konuşma aracılığıyla kurulan dolaylı iletişimdir. Metafor başta şiir olmak üzere birçok edebi eserde kullanılan bir söz sanatıdır. Danışanın bilinçli direncini devre dışı bırakan ve onunla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmayı sağlayan sembolik bir hikayedir. Ralph Watson. Ünlü yazardan metaforla ilgili farklı bir bakış açısı. Bir sorununuzu düşünün. Sonra becerileriniz, yeteneklerinizi gözden geçirin ve bunu gösteren doğal bir mecaz, metafor düşünün. Bu doğal metaforu seçebileceğiniz koskoca bir doğa var karşınızda. Alfabeden de yararlanabilirsiniz. Bulut VB. Sonra sorununuzu bu metaforla ve metaforunuzu sorununuzla ilişkilendirin. Özgürce düşünün. Bu çalışmayı yaptıktan sonra sorununuzla ilgili olarak neler hissettiğinize bakın. Neleri değiştirmek zorunda olduğunuzu bulmaya çalışın. Harry Alder, Beryl Heder. Tarih boyunca kanunlar ve toplum kuralları nesilden nesile aktarıldı. Kurallar yazılmadan önce hikayelerle anlatılırdı. Kamp ateşi etrafında toplanan kabile üyeleri, bu kuralları en yaşlı kişilerden dinlerlerdi. Bilinç sürekli eğlendirilmek ister. Bilinçaltı onu araştırır ve anlamını bulur. Metafor kullanmak akılda kalıcı bir konuşma yapmak gibidir. Metaforlar ne kadar akılda kalırsa, ne kadar duygulara hitap ederse o kadar motive edici olur ve insanları etkiler. İyi bir metafor yüzlerce kelimeden daha değerli ve kalıcı ders verir. Metaforla anlatmak, sihir yapmak gibidir.
Bilimsel ya da teknik konuları anlamakta zorlanırız. Odaklanmamızı çabuk kaybederiz. Bu durum konuların zorluğundan çok, anlatım dilinin soyut olmasındandır. Dilimiz ne kadar soyut olursa anlaşılması o kadar zor olur. Metaforlar aslında sağ beyin ile ilgilidir. Onunla daha iyi algılarız. Kafamızda canlandırırız. Daha rahat bir şekilde duysal olarak anlatabiliriz. Reklam veya sinema filmlerinde çok fazla metafor kullanılmaktadır. Metafor, güçlü öğrenme ve öğretme aracıdır. Bilinmeyenlerin öğretilmesi, öğrenilen bilgilerin akılda tutulması ve hatırlanması konusunda geçerliliği kanıtlanmış bir araçtır. Soyut kavramlar uçmaya hazırdır. Konuyu somutlaştırarak yapılan anlatımlar akılda daha kalıcı hale gelir. Bu da ezbere dayalı değil, anlatıma dayalı eğitimin daha güçlü olmasını sağlar. Metafor, benzetme ve mecaz birlikteliğiyle ortaya çıkan, anlatımı daha etkili kılan bir edebi sanattır. Soyut kavramları somut hale getirip öğrenmeyi kolaylaştırır. Düşünme gücü ve üretkenliği geliştirir. Öğrenme ortamında aktif katılım sağlar. Kavramların öğrenilmesine ve akılda uzun süre tutulmalarına yardımcı olur. Düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Metafor örneği. Zamanın birinde ormanda yaşayan bir sincap varmış. Sincap hayatından çok memnunmuş. Her şeyi olduğu gibi kabul edip mutlu yaşamanın tadını çıkarıyormuş. Günün birinde ormanda yangın çıkmış. Yangın çok şiddetliymiş, ormanlık alanın tümü yanmış. Sincap yangında canını zor kurtarmış. Günlerce yürümüş. Taşlık yollardan, derelerden, vadilerden geçerek sonunda ormanlık bir yer bulmuş. Burası eski ormanı gibi değilmiş. Burada yaşayan canlılar pek mutlu değilmiş. Ortalık dedikodu kazanlarıyla kaynıyormuş. Kimse ne yaptığını bilmiyormuş. Mutsuzluk, ormanı bir siyah bulut gibi kaplamış. Burada bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanan ve bunu bilen sincap, ormandaki tüm canlıları bir araya toplayarak kocaman bir açık oturum yapmış. Neden biz bu durumdayız? Mutluluk bizim hakkımız değil mi sorularını sormuş. Oradaki canlılar bir anda gözleriyle herkesi süzerek kendilerince düşünmeye başlamışlar. Uzun bir süre düşünmüşler. Her kafadan bir ses çıkmaya başlamış. Mutluluğu yakalayan sincap tahtadan yapılı bir sandığın üzerine çıkarak şöyle demiş, sevgili dostlarım lütfen sessiz olalım. Burada nelerin yaşandığını herkes biliyor. Bunu yaşayan yani ortaya çıkaran biziz. Kendimize ve karşıdaki dostlarımıza saygı gösterdiğimizde nelerin olacağını ancak sizler bulacaksınız. Birden ortalık sessizleşmiş. Tamamen sessizleşmiş, tek bir ses bile yokmuş. Sanki zaman durmuş. Anlatılan mesajın dostlarına ulaştığını gören sincap, mutlu bir şekilde yuvasının yoluna doğru gitmiş. Çoğu zaman bilinçaltı meyvelerimizin farkında değiliz. Aslında güzel bir deneyimin orada olduğunu bilmemiz ve ona güvenmemiz olayların ortaya çıkışını kolaylaştırır. Bazen değişik konular üzerinde düşünürüz. Bu bizi nereye götürecek? Aslında hazinenin anahtarı bizde olduğu halde çırpınır dururuz. Mükemmel bir kuluçka döneminde çoğu aradığımız sorunların çözümü birden çıkar. Daha sonra büyük bir sevinçle, yaşasın buldum diye seviniriz. Yaşantımızda istediğimiz yere gelmek bizi mutlu eder. Bazen karşımıza çıkan bazı problemler daha doğruyu algılamamızı engeller. Problem bizi bulmadan gönüllü olarak çözüme odaklanırsak, gelişim alanında meydana gelen değişim bizi olağanüstü etkiler. Beynimizin potansiyeli. İnsan beyni yaklaşık 1,4 kilo ağırlığına sahiptir. Beynin ağırlığı, insan kilosunun ağırlığının %2'sini oluşturmaktadır. Beyin özellikleri ile en gelişmiş organdır.
mükemmel bir hücre yönetimine sahiptir. Yaklaşık 86 milyar sinir hücresine sahiptir. Bu sinir hücreleri, yani nöronlar, birbirlerine trilyonlara varan sinir bağı ile bağlıdır. Yaşadığımız çağda bilim insanları beyinle ilgili her gün yeni bilgiler elde etmektedir. Beyin halen gizemini korumakta ve geçen zamanla birlikte beynin sınırsız potansiyeli insanları etkilemeye devam etmektedir. Bunca gelişmelere rağmen beyin, hala insan vücudunun çalışması hakkında en az şey bilinen organ olma özelliğini korumaktadır. Beynin keşfi herhalde insanlığın son anına kadar devam edecektir. Dışarıda görmek istediğimiz hazine aslında içimizdedir. Çoğu zaman bu hazineyi dışarıda ararız. En büyük hazinemiz beynimizdir. Beynimizin potansiyelini keşfettikçe daha güzel başarıların sırlarını keşfedeceğiz. İlk çağ filozofuna benzer durumumuz, gökyüzünü seyre dalmışken gözümüzün önündeki çukuru görmüyor ve çukura yuvarlanıyoruz. Biz tabii günümüzde daha karmaşık sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sorunlarla baş etmek için potansiyelimizin farkına varmalıyız. Beynimizin ne sınırı ne de tavanı var. Beynimizin kompleks yapısı insanları sürekli heyecanlandırmıştır. Geçmişten geleceğe dair tüm bilgiler beynimizde gizlidir. Beyin kapasitemizin genelde çok azını kullanmaktayız. Beynimizin kullanılmayan devasa bir kapasitesi olduğunu varsayarsak ona uyuyan bir deve benzetmek yanlış olmasa gerek. Demek ki geride kullanılmayı bekleyen muazzam bir kapasite var. Beynimiz her saniyede 17 veriyi farkında olmasak da kaydetmektedir. Bilinçaltı öğrenmesi devrededir. Hepimizin farklı bir bakışı, değişik süzgeçleri mevcuttur. Fiziksel olarak farklı bir kimliğimiz, değişik parmak izlerimiz var, değişik yüzlere sahibiz. Bu farklılıklarla bizler daha anlamlı ve daha biriciz. Fiziksel olarak farklı olduğumuz gibi zihinsel olarak da değişiz. Beynimizin bölümlerinin değişik görevleri vardır. Sağ ve sol lobların görevleri farklıdır. Düşüncelerimiz, hayallerimiz, imgelerimiz, yaşadıklarımız farklıdır. Bilinen bir gerçek var ki beynimizin potansiyeli sınırsızdır. Öğrenme aşkımız eksilmedikçe, sınırsız deha potansiyelimiz her zaman üstüne düşen görevleri yerine getirip harika ürünler çıkarmaya devam edecektir. Beynimizin sınırsız potansiyelini keşfetmenin yanında bir de potansiyelini harekete geçirmek, onu geliştirmek ve eğitmek gerekir. Büyük alim İbn Sina çocukluk yıllarında matematik dersinde başarısız olur ve medreseden kaçar. Gide gide bir kuyunun başına varır. Kuyudan kovayla su çekmek için eğildiğinde, kuyunun ağzını çevreleyen taşlar üzerindeki ip izlerini görür. Gide gele, o sert taşlar üzerinde izler bırakmıştır. Küçük İbn Sina'yı derin düşüncelere götürür ve bu yumuşacık ip, gide gele bu sert taş üzerinde bu izleri yaparsa, ben de azimle çalışırsam, matematiği başarırım, der ve o kuyunun başından tekrar derslerinin başına döner. Böylece, bildiğimiz İbn Sina ortaya çıkar. Çalışmak, özellikle sistemli çalışmak zekayı, hafızayı açtığı gibi, tembellik de köreltir. Dr. W. Grey-Walter yaptığı araştırmalara göre, insan beynine benzer bir makinenin yapılabilmesi için 300 trilyon dolardan fazla paraya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yüz binlerce kütüphaneyi beynimiz alabilir. Uzman arkadaşlar hesaplamışlar, 200 trilyon kitabı alacak kapasite var hepimizde. Saniyede 500.000 km hızla başka bir sisteme doğru yol alıyor Samanyolu. Işık hızının 300.000 km olduğunu hatırlayın ve düşünün. Araştırmacı arkadaşlar hesaplamış, 75 milyon yıl sonra diğer bir sistemle çarpışacağız. Sonsuz derken, nasıl bir şekil, resim oluştu zihninizde? Profesör Roger Sperry beynin dalgalarını inceliyordu 50'li yıllarda. Matematiksel işlemler, hayal kurmak, zihinden çarpma toplama işlemleri yapmak, ezbere şiir okumak,
Geometrik şekiller çizme, resim yapma ve değişik renklere boyama gibi faaliyetlerin sonunda beynin hangi bölgesinde yoğun olarak elektriksel ve kimyasal aktivite olduğunu defalarca izledi. Notlarını aldı ve 1981 yılında kendisine Nobel ödülünü kazandıran buluşunu açıkladı. Beynimizi sol korteks ve sağ korteks faaliyetleri olarak ikiye ayırıyordu. Araştırma, sol korteks faaliyetleri ve sağ korteks faaliyetlerinin farklılığı üzerinde bir çığır açtı günümüze. Beynin iki yarısı. Sağ beyin kutsal bir armağan, sol beyin sadık bir hizmetçidir. Albert Einstein. Beyindeki faaliyetlerin işletimini sağlayan sağ ve sol beyin bölümleri vardır. Sağ beyin, vücudun sol yanını kontrol eder. Sol beyin, vücudun sağ yanını kontrol eder. Beynin yarısını yoğun olarak kullanıp diğer yarısını ihmal eden insanların performanslarında yetersizlikler, kusurlar görülür. İnsan performansını olumsuz etkiler. Fakat diğer lobun da geliştirilmesiyle son derece ilginç, harika sonuçlar ortaya çıkar. İki lobun birlikte çalışmasıyla potansiyelin verimi kat be kat artar. Çocuklar, beynin iki yarısını beraber kullandıkları halde, onlara hayal gücü ve hafıza gibi sağ beyin fonksiyonlarıyla ilgili eğitimden çok, mantık ve ezbere dayanan eğitim verilmesi sonucunda bu yetenekleri büyük ölçüde yok olmaktadır. Aslında çocuklar çok rahatlıkla beynin iki lobunu da kullanmaktadırlar. Her ne kadar baskın bir taraf olsa da ikisini uyumlu bir şekilde yürütebilmektedirler. Eğitim sistemi bilinçsizce, ezbere dayalı bir sistemi dayatırsa kişilerin loblarını kullanma kapasitesi düşmektedir. Mantıksal sol beyin. Birinci kelimelerle, sayılarla düşünür. Yani, sol beynin anahtarı kelimeler ve sayılardır. İkinci yazma işini kelimelerle yapar. Üçüncü zor ve karmaşık işlerde verileri adım adım uygulayarak ve zorlukla ilerleyebilir. Dördüncü her şeyi bir anda algılayamaz. Beşinci ayrıntılarla ilgilenir. Örneğin, gül bahçesindeki tek bir güle odaklanır. Altıncı düzenli olmayı severler. Mükemmel olmayı çok isterler. Yedinci görünen şeyleri hafızaya görüntü olarak kaydeder. Tekrar geri çağrıldığında görüntü olarak çağırırlar. Duygusal sağ beyin. Birinci görüntülerle düşünür. Anahtarı, görüntülerdir. İkinci dili en hoş ve çarpıcı şekilde, duygusal ayrıntı ve sembollerle kullanabilir. Üçüncü zor ve karmaşık bağlantıları kavrayıp çözebilir. Dördüncü birçok farklı şeyi bir anda algılayabilir. Beşinci adım adım ilerler. Aynı anda çok şey düşünür. Tarihte büyük beyinler, dehalarının temelinde yaratıcı hayal güçlerini kullanmışlardır. Aslında dehalar her iki beyin lobunu dengeli kullanan insanlardan çıkıyor. El Cezeri, Albert Einstein, Fatih Sultan Mehmet, Thomas Alva Edison, Leonardo da Vinci, Marie Curie, Mozart, Mimar Sinan, Nikola Tesla, Atatürk. Tony Buzan'ın Deha'nın El Kitabı adlı eserinde kısaca belirttiği gibi, büyük bir hadis ilimi olan İmam Buhari 300.000 hadisi, haber zinciri ile beraber ezberlemiştir ki, bu yaklaşık 21 milyon kelime eder. Bir arkadaşı, Buhari'yi şöyle anlatıyor, Buhari, işittiklerini, küçük yaşına rağmen yazmıyor, ezberliyordu. Basra'da bizimle beraber hadis ilimlerini dolaşırdı, biz yazardık, fakat o yazmazdı. Biz de ona, yazmamasının sebebini sorar dururduk. Aradan 16 gün geçmişti ki bize, artık bana sataşmakta çok oldunuz. Yazdıklarınızı getirip gösterin bakalım, dedi. Getirdik. Hepsini ezberden okuyuverdi. Buhari'nin bir hadisi ezberlemesi için, bir defa işitmesi veya okuması yetiyordu. Bu şahsiyetten, çok çarpıcı bir örnek daha verelim. Buhari'nin Bağdat'a bir gidişinde, oradaki bir kısım hadis ilimleri ve hukukçular, onu sınava çekip bilgisini ve hafıza gücünü ölçmek isterler.
Bu maksatla 100 hadis seçerler ve bu hadislerin metinleriyle haber zincirlerini birbirine karıştırırlar. Sonra bu hadisleri 10 kişiye onar dağıtırlar. Buhari'nin bulunduğu bir topluluk içinde, bu 10 kişiden her biri, elindeki 10 hadis ve haber zincirini, sırasıyla tek tek İmam Buhari'ye sorar. O da hepsine, verilen bilgiler yanlış olduğu için, böyle bir hadis bilmiyorum, diye cevap verir. Bu durumda, insanların, özellikle onu müşkil duruma düşürmek isteyenlerin hallerini tahmin edersiniz. Böylece 100 soru da biter. Bundan sonra Buhari, ilk şahsa döner ve senin birinci hadisin şöyle, haber zinciri de şöyle, diyerek onu düzeltir. Sonra ikinci hadise geçer, onu da aynı şekilde düzeltir. Böylece 100 hadisi de, metni ve haber zincirleriyle beraber düzelterek, hiçbir kişiyi ve sırayı şaşırmadan, hepsini de tam ve doğru olarak söyler. Sol LOB, sözcükler, mantık, sayılar, matematik, ardışıklık, analiz, listeleme, konuşma, yazma. Sağ LOB, ritim, müzik, hayal gücü, bütünü görme, hayal kurma, sentez, renkler ve şekiller, üç boyutlu düşünme, görüntüler. Bilinçaltı bilinçten çok daha fazla bilgiye sahiptir. Başarılı insanlar daha çok mevcut akıllı parçalarını kullanırlar. Günümüzün başarılı insanı, beyninin her iki yarısını da etkili ve dengeli bir şekilde kullanabilen ve gerektiğinde birinden diğerine kolaylıkla geçebilen insan olarak değerlendiriliyor. Beyin lobları arasındaki bağlantıları gelişmemiş insanlar, beyinlerine ne kadar bilgi yığmış olurlarsa olsunlar, düşünce, muhakeme, akıl yürütme becerileri gelişmemekte, bu yüzden de istedikleri başarıyı sağlayamamaktadırlar. Beynimizin fonksiyonları. İnsan beyni, vücudun kontrol merkezidir. Beyin, sahip olduğu duyularla algılama yaparak, bunları kaslara gönderir ve böylelikle insan hareketleri sağlanmış olur. Beyin, vücuttaki en büyük birimdir ve ana kontrol merkezidir. Vücudun en önemli parçasıdır. O kadar çok bilgiyi depolar ki sorumlulukları çok fazladır. Beynimiz vücut ve zihin fonksiyonlarının çoğunluğunu düzenlemektir. Buna nefes almak ya da kalp atışı gibi hayati fonksiyonların yanında susamak, uyumak, düşünmek, hatırlamak, akıl yürütmek veya konuşmak gibi daha üst fonksiyonlar da değildir. Düzgün beyin fonksiyonlarının anahtarı sağlıklı bir yaşamdır. Beynimizin işlevleri. Duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirip tepki verir. Problem ve olayları düşünür, çözüm bulmaya çalışır. Öğrenme faaliyeti ve hafıza olgusunu sağlar. Acıkma, susama, uyku, uyanıklık faaliyetlerini düzenler. Kan basıncı ve vücut sıcaklığını düzenler. Hormonların salgılanma zamanını belirler. Beynimiz çok önemli olduğu için öncelikle onu korumak, ona en iyi şekilde sahip çıkmak gerekir. Hassas yapısı kolay zarar görebilir ve bu nedenle ciddi sağlık sorunlarına, bazı yan etkilere neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bunlar günümüzde beyin hasarına yol açan 10 alışkanlıktır. Elinizden geldiğince uzak durun. 1. Kahvaltı etmemek. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu sürekli duyuyoruz. Kan şekerini azaltmak isteyenler de dahil olmak üzere birçok insan bunu biliyor. Ancak, geceden yenilen yemekten sonra kahvaltıyı atlama, beyin için yeterli besinlerin sağlanmasını engelliyor. Bu şekilde beyin fonksiyonlarının bozulmasına neden olabiliyor. 2. Uykusuzluk. Uzun süren uykusuzluklar, hücrelerin ölümünü hızlandırıyor. Uyku, vücuda gün boyunca uygun dinlenme ve onarım sağlıyor. Bu nedenle uyku, insanın her zaman öncelikleri arasında olmalıdır. Yüksek şeker alımı. Vücuda yüksek şeker alımı olursa, besinlerden gelen yararlı vitamin ve minerallerin organlarda emilimi engelleniyor. Böylelikle yüksek şeker alımı, beyin rahatsızlıklarının gelişmesine yol açıyor. 4. Aşırı yorulma, zihnen ve bedensel.
Aşırı yeme, kilo artışı, şişkinlik, düşük benlik saygısı kişinin kendini değersiz, etkisiz, yetersiz, başarılı hissetmemesi, kendini sevmemesidir gibi etkenler beyindeki atardamarların sertleşmesine neden oluyor. 5. Sigara içmek. En zararlı alışkanlıklardan biridir ve diğer tüm yan etkilerine ek olarak Alzheimer hastalığı gibi erken bunama hastalıklarının yanı sıra çoklu beyin küçülmesine neden olur. 6. Uyurken kafayı örtmek. Garip gelebilir ama bu alışkanlık gece boyunca oksijen alımını azaltır ve uyurken baş dönmesi veya hava eksikliği hissetmeyiz. Ayrıca fazla karbondioksit solunması riski vardır. 7. Hava kirliliği. Oksijen maskesi ile tüm gün boyunca ortalıkta gezemeyiz. Beynin etkin çalışması için son derece yüksek miktarlarda oksijen gerekir. Kirli havanın sürekli solunması oksijeni azaltıp, beynin etkin olmasını engeller. 8. Hasta olduğumuz sırada beyni yormak. Herkesin zamanından yoksun olduğu ve sürekli acele ettiğimiz bir dünyada yaşamaktayız. Çok sayıda insan hasta olduğu sürece dinlenmek yerine çalışmaya devam etmeyi tercih eder. Bununla birlikte hastalık, vücudumuzun biraz yavaşlaması ve beynin dinlenmesi gerektiğinin işaretidir. Bu nedenle hastayken çalışmak, beyni zorlamak beyinde hasara neden olabilir ve etkinliğini azaltabilir. 9. Az konuşmak. Konuşarak beynin gelişimi ve büyümesini destekleyen, zihni geliştiren konuşmalar yapmalıyız. Müzik, sinema, fotoğraf gibi. Hayal gücümüzü geliştirmeliyiz. Bu da beynin etkinliğini arttırıyor. 10. Uyarıcı düşüncelerin eksikliği. Düşünme, beyni genişletir ve işlevini arttırır, bu yüzden bu güçlü araç, beyni önemli derecede geliştirir ve akılda yeni ufuklar açar. Beynin nevroplastikliği ya zihninizi geliştirmenizi ya da beyninizin küçülmesini, ilgi eksikliğinizin azaltılması ve azaltılmış çabalar becerilerinizin ve yeteneklerinizin azalmasına yol açar. Dolayısıyla beyin etkili bir araçtır, bu yüzden onu daha da nasıl geliştireceğinizi öğrenmelisiniz ve sizin için mucizeler yaratabilir. Bir kişinin üretkenliğini geliştirmek için ona öncelikle düşünmeyi öğretmek gerekir. Düşünceyle üretim başlar, düşünceyle fark edilir, yeni çözüm yolları bulunur. Düşünmeyi öğrenmek için kişinin farklı durumlarla karşılaşması gerekir. Değişik durumlar karşısında değerlendirme, seçim yapmaya karar vermek, algılamak, yorumlamak gerekir. Düşünebilen kişiler seçenekler arasından işe iyi olanı bulan, karar verebilen, pozitif sonuç çıkartan kişilerdir. Dünyada bulunan insanoğlu, sürekli olarak yeni üretimler, yeni teknolojiler keşfetmektedir. Yaşamın her alanında her gün yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. İçinde yaşadığımız uçsuz bucaksız dünyada insanların şekillendirdiği bu düzen hep merakla takip ediliyor. Çok değişik renk cümbüşü içinde hayatımızı renklendiriyoruz. Peki, bütün bunları ortaya çıkaran, bunların arkasındaki güç nedir? Nasıl oluyor da kimi insan tarafından hayal bile edilemeyen bu gelişmeler bilim insanları tarafından bulunuyor? Bu iki insan arasındaki fark nedir? Bunların ortaya çıkmasını etkileyen duygusal zeka mı, sosyal zeka mı, yoksa her ikisini kapsayan IQ mu? IQ, hayatımızın her alanında bize yön veren 1,40 kilogram ağırlığındaki beynimizdir. Son yıllarda beynimizle ilgili çarpıcı araştırmalar yapılmıştır. Beynimizin farklı lobları ve işlevleri, insanı tamamen etkilemiştir. Yapılan araştırmalara göre, sağ ve sol loblar kullanıma etkin hale getirildiğinde bilimsel birçok olayın aydınlanmaması olanaksızdır. Sağ lob daha çok sezgisel, yorumlama, değerlendirme, duygusal, yaratıcı, bütünsel, ahenk, hayal kurma işlevlerini yerine getirir. Vücudumuzun sol tarafını kontrol eder. Sol lob lineer, sayısal, mantık, dil ve yazma ve konuşma işlevleriyle alakalıdır. Vücudumuzun sağ tarafını kontrol eder. Beynimiz hızlı okur mu?
Hızlı okuma kitabını elinize aldıktan sonra turnikeden içeri girmişsinizdir. Çıkmak isterseniz çarklar artık geri dönmeyecektir. O kaçınılmaz atışı yapmışızdır. Basketbolcular atışlarını genelde tuttururlar ama biz atınca turnikeden döner. Diyeceksiniz ki onlar çok çalıştı. Unutmayın ki her başarılı sporcu zamanın çoğunu sahada oynamaktan çok, antrenman yapmakla geçirir. Çalışmanın yanında o işe gönül verme, inanma söz konusudur. Kendinize attığım her top içeri girecek diye şartlandırırsanız, başarının yanı başınızda olduğunu fark edeceksiniz. Anlık bir bakış ve rahat bir pozisyonda atışın daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bütün olumsuz fikirleri hard diskimizden sildiğimizde ipi göğüslemenin tadını çıkarmak mümkündür. İnanarak hayal ettiğiniz tüm imgelemeler size motivasyon sağlayacaktır. Bundan sonra anlayarak hızlı okumamak olanaksızdır. Hızlı okumaya geçiş yapmanın kolay olduğunu söylemiştik. Kaygan zeminde yürümenin ne kadar zor olduğunu herkes bilir ve oradan geçerken kendini düşmemeye şartlandırır. Her an düşme ihtimaline karşı ellerini dikkatlice kullanarak en az hasarla yürüyüşünü tamamlamayı amaçlar. Bizler de artık hızlı okumak istiyorsak hızlı okumanın gereklerini yerine getirip bitiş ipini göğüslemeliyiz. Bilinçaltı, yaşadığımız ana dair tüm bilgileri hafızamıza kaydeder. Aynı anda iki kavramı öğrenmeye çalışırsak ancak birini öğrenebiliriz. Diğer kavram istem dışı bilinçaltımıza yerleşmiştir. Öğrenemediğimiz kavramı bilinçaltından bilincimize çıkarmak için yardımcı faktörlere ihtiyaç duyarız. Bu da hipnozdur. Bir konunun bizim için önemli olmasını sağlayan algılama gücümüzdür. O kavramın beynimizdeki karşılığı nedir? Bu kavram herkes için aynı geçerliliği taşır mı? İnsanların bundan anladığı ne? Kavramlara ne gibi anlamlar yükleriz? Bu sorulara cevap verdiğimiz zaman ne kadar nesnel olsak da algılarımız farklı olduğu için, kavramlara yüklediğimiz anlamlar da farklı olacaktır. Aynı olayı anlatan insanlar, o olayı, kendi haritasına ve temsil sistemine göre anlatır. Öğretmenliğimde bir olay intikal ettiğinde bir kişiyi dinleyerek yargıya varmam olanaksızdı. Çağırdığım öğrencilerden olayı her yönüyle dinlemek, olayları analiz ederek sonuca ulaşmamı sağlıyordu. Aynı olayı farklı bir şekilde anlatan da oluyordu. Burada anlaşılan temsil sistemi insanın algılamasını ve bakış açısını değiştiriyordu. Kavram kargaşası içinde olayı anlamak, kişinin yeteneğine ve bilgilerine bağlıdır. Bilgi gücü sınırsızdır. Etkili kullanıldığında doğru limanlara varma şansımız daha yüksektir. Beyin nasıl gelişir? Aslında herkes dahidir. Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirecektir. Albert Einstein. Beynimiz nasıl çalışıyor? Beynimiz sinir hücreleri yani nöronların elektriksel ve kimyasal iletişimiyle çalışır. Yetişkin bir insanın beyninde 100 milyar nöron vardır. Her nöron binlerce nöronla bağlantılı olabilir. Bu da gösterir ki mesajlar beyinde trilyonlarca farklı yol izleyebilir. Beynimizdeki mesajların hızı saatte 580 kilometreye çıkabilir. Nöron ya da sinir hücresi, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimidir. Çeşitli biçim ve büyüklüklerde olabilir. Sinirsel uyarıları elektriksel ve kimyasal yolla iletir. Hücre gövdesi büyüktür ve çekirdek burada yer alır. Bunun dışında, akson ve dendrit denilen uzantıları vardır. Başka hücrelerden gelen uyarılar dendritlerin uçlarından alınır ve aksonların uçlarından diğer hücrelere iletilir. Beynin nasıl öğrendiği konusunda son yıllarda ilginç gelişmeler oldu. Beyninin her iki lobundan biri alınan hastalar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar hızlı öğrenme ve hafıza eğitimi metotlarında çığır açtı.
Zeka genetik faktörün yanında kişinin yetiştirilme şartları ve çevresel faktörler de çok önemlidir. Başarılı insan olabilmek için beynin her iki yarısını da etkili ve dengeli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Zeka bireyin doğuştan sahip olduğu, genetik olarak kuşaktan kuşağa geçen ve sinir sisteminin işlevlerini kapsayan, deneyim, öğrenme ve çevre etkisiyle biçimlenen bir bileşimdir. Beynin gücünü artırmak için aşağıdaki önerileri dikkate almak gerekir. Uyaran zenginliği, insanoğlunun doğduğu andan itibaren zeka potansiyelini artıran en önemli faktörlerden birisi de uyaran zenginliğidir. Uyaran yönünden zengin bir çevre kurmak, beynin çalışmasını artırıcı etkinlikler gerçekleştirmek, duygusal yönden desteklemek ve değer vermek, çocuğun daha rahat bir şekilde öğrenmesini geliştiriyor. Yeni bir dil öğrenmek, beyin işlevlerinde yaş ilerlemesine bağlı olarak beynin azalan performansını artırmaktadır. Yeni şeyler öğrenmek beyne her zaman iyi gelir. Yiyecekler, anne sütünün zekayı arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunun yanında protein açısından zengin besinler beynimize yarar sağlıyor. Özellikle omega bakımından zengin içerikli balık, ceviz, bakliyat gibi yiyeceklerle beslenmek zeki olumlu etki yapıyor. Düzenli kahvaltı yapmak, abur cuburdan uzak durmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek zihinsel performansı artırmaktadır. Az yemek beyin için daha faydalıdır. Müziğin beyin üzerinde pozitif bir etkisi vardır. Müzik dinlemenin, dil becerilerine ve ritim duygusunun oluşmasına etkisi büyüktür. Müzik aleti çalmak daha da önemlidir. Beyin egzersizleri, çocuk yaştan başlayarak hafızayı güçlendiren etkinliklerden yapboz, Lego, eşleştirme kartları ve oyunlar hafızayı güçlendirip büyük fayda sağlıyor. Zor matematik soruları zekayı keskinleştiriyor. Bilmece, bulmaca, satranç, sudoku ve çeşitli oyunlar zihinsel egzersiz etkisi yaratıp zeka potansiyellerini artırıyor. Düşünmek, beyin jimnastiği için en iyi yoldur, beyni uyaran düşüncelerin eksikliği beyin köreltir. Uyku sayesinde beyin kendini yeniliyor. Kafayı örterek uyumak zararlıdır. Uyku beynimizin dinlenmesini sağlar. Uykudan uzun vadeli yoksunluk, beyin hücrelerinin ölmesini hızlandırır. Kendi ihtiyacınızın altında ya da üstünde uyumayın. Spor ve hareket etmek beyin gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Yürüyüş yapmak, öğrenme, konsantrasyon ve mantık gücünü artırır. Küçük yaşlardan itibaren çocukları spora yönlendirmek gerekir. Özellikle stresten uzak durmak gerekir. 7. Hobiler, beyin için önemli konulardan birisi de konsantrasyondur. Zihni geliştirici bir hobiyle uğraşmak zihni geliştirir. İnsanı dinlendiren ve eğlendiren bir şeyler yapmak beyninizin daha iyi biçimde düşünmesine yardımcı olur. Örgü öğren, bulmaca çözen yaşlıların Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğu tespit edilmiştir. 8. Kitap okuma, çocukluktan beri kitap okuyan kişilerin zeka ve dil becerilerinin daha iyi olduğu, kendilerini daha iyi ifade ettikleri biliniyor. Kitap okurken genelde beynin her iki lobu birlikte koordineli bir şekilde çalışmak zorunda kaldığından kitap okumak beyin loblarının dengeli gelişiminde en faydalı faaliyetlerdendir. Sol lob tarafından takip edilen ve kavranan sözel kavramlar, sağ lob ile tasvir edilir, şekil, imge ve yeni düşüncelere dönüştürülür, canlandırılır. Halbuki televizyon izleme sağ lobu genelde pasif durumda bırakmaktadır. Bu yüzden de beyin gelişimine olumlu bir katkı sağlamamaktadır. Hızlı okuma, iyi bir beyin egzersizidir. 9. Yazmak, düşünme süreçlerinizi netleştirir, belleğimizi geliştirir. Yaratıcılığınızı ve analitik becerilerinizi geliştirmek için iyi bir egzersizdir. Günlükler, şiir ve hikayeler yazmak zihninizi güçlendirecektir. Yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler. Yavaş yavaş ölürler okumayanlar, müzik dinlemeyenler.
Vicdanlarında hoşgörüyü barındırmayanlar. Yavaş yavaş ölürler alışkanlıklarına esir olanlar. Her gün aynı yollardan yürüyenler. Ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler. Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyenler. Bir yabancıyla konuşmayanlar. Yavaş yavaş ölürler. Heyecandan kaçınanlar. Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki parıltıyı görmek istemekten kaçınanlar. Yavaş yavaş ölürler aşkta ve işte bedbaht olup yön değiştirmeyenler. Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar. Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına çıkmamış olanlar. Filozof şair Neruda, beynimizin sağlığı için çok güzel önerilerde bulunmuştur. Beyin gelişimi için farkında olmak, hissetmek ve değişimi gerçekten hissetmek gerekir. Bilinçaltı nasıl çalışır? Bilinçaltınız asla uyumaz, asla dinlenmez. Her zaman iş başındadır. Başarmayı istediğiniz belli bir şeyi uyumadan az önce açık ve net bir biçimde bilinçaltı zihninize aktarırsanız, onun mucizeler yaratan gücünü görebilirsiniz. Joseph Murphy. Bilinç, kişinin hayatında uyguladığı her türlü istemli ve planlı hareketleri kapsar. Gerçekleştirilen eylemlerin farkında olmak bilincin işidir. Spor yapma, ders çalışma, konuşma, sorgulama gibi durumlar bilinç tarafından yapılır. Bilinçaltı ise, akıl ve mantığı tanımayan, düşünülmeden ve istem dışı yapılan davranışların bütünüdür. Sevinç, üzüntü, korku, endişe vb. Gibi tüm duygular, deneyimler ve düşünülmeden yapılan eylemler bilinçaltı tarafından kaydedilir. Bilinçaltı tüm duygularımızın kaynağı ve yerleştiği yerdir. Uyku halinde bilinç de sizinle uyur ama bilinçaltı her zaman çalışır. Bilinç, bilinçaltındaki bilgilere asla ulaşamaz. Bilinçaltı ise bilinci etkileyen her olayın farkındadır. Uyku halinde ise beyin, bilinçaltından bu bilgileri gelişigüzel bir şekilde alır ve birleştirir. Böylece rüyayı oluşturur. Bilinçaltı, davranışlarımızın efendisidir, o beynimizin gizli deposudur. Bedenin bütünlüğünü korur. Bütün bedenin işleyişini her zaman kontrol eder. Siz nefes almayı unutsanız bile o asla unutmaz. Bilinç ve bilinçaltını daha çok buzdağına benzetiriz. Üste görünen kısım, bilinçli zihin, görünmeyen kısım ise bilinçaltıdır. Görmeye ve fark etmeye başladığımızda, yani bilinçaltındakileri bilinçli yüzeye çıkardığımız oranda bilinç gelişir. En büyük potansiyellerimizden biri de bilinçaltıdır. Bilinçli zihinle farkında oluruz. Bilinçaltı, farkında olmadığımız kocaman bir dünyadır. Kişi, anne karnından itibaren her şeyi kaydetmeye başlar. Doğumdan sonra, anne ve baba ilişkileri, olaylara karşı verilen tepkiler bilinçaltında kayıt altına alınır, ilerisi için referans haline gelir. Bilinçaltı bütün anıları depolar. Hiçbir şeyi silmez. Doğumdan ölüme kadar geçici olan ve geçici olmayan her şeyi kaydeder. Özellikle bebeklik ve çocukluk doğrudan bilinçaltına kaydedilir, ileride anlam kazanır. Mesela çocukluğumuzda dinlediğimiz bir müzik parçasının melodisini 20 yıl sonra dinlediğimizde bilinçaltı onu hemen hatırlatır bizlere. İlişkilendirmeler, genellemeler yapar, insanı etkiler. Yıllar önce olan bir olayı unutmuş olsak bile bilinçaltı unutmaz. Zamanı geldiğinde hatırlatır. Önceden yaşanmış olumsuz durumlardan yola çıkarak genellemeler yapıp fobiler oluşturur. Okumada başarı hırsı. Başarıya giden yol, kendi içimizdeki hazineyi keşfetmekten geçer. İnsanı harekete geçiren, onu hedeflerine yaklaştırmayı kolaylaştıran, hayal kurmaya iten, vizyonunu geliştirecek çeşitli etkenler vardır. Her insanda amacına ulaşmak için kullandığı yöntemler vardır. Çoğu kişinin yapmak istediği eylemler sınırsızdır.
Ama bir türlü harekete geçemez ve o amaçlar hep hayallerde kalır. Şimdi söyleyeceğim yöntem bizi harekete geçirecek gücün ta kendisidir. Odanızın duvarına modelleme yapacağınız bir kişinin resmini asabilirsiniz ya da sizi harekete geçirecek resmi kendiniz de seçebilirsiniz. Mutlaka her insanın kendisine ait böyle bir resmi vardır. Ben bir futbolcunun gol attıktan hemen sonra çekilmiş hırs ve sevinç dolu bir resmini duvarıma asmıştım. Bu benim için bir tetikleyiciydi. İşin bütün ayrıntılarını bilirsen ve işi severek yaparsan başaramayacağın iş yoktur. Hata yapın, korkusuzca hata yapın. Yeter ki farkına varıp düzeltmeye çalışın. Okuma insanı olumlu eylemlere yönelten bir faktördür. Günümüzde okumayı etkileyen birçok etken vardır. Bizi pasif yapan bu faktörlerden kurtulduk mu yaşantımız daha renkli olacaktır. Her akşam eve gittiğimizde televizyonun karşısına geçer, zamanımızın çoğunu öldürürüz. Biliyoruz ki yaşantımızda belki de geri getiremediğimiz tek hazinemiz zamandır. Zamanın kıymetini bilmeli, yapmak istediklerimizi hemen yapmalıyız. İnsanlar, genel alışkanlıklar yanında bir de kitap okuma alışkanlığı kazanırsa, birbirini anlayan, hayata olumlu bakan, kendini daha güzel bir şekilde ifade eden, güven dolu kişilikler karşımıza çıkar. Araba ne kadar pahalı, ne kadar ihtişamlı, güzel olursa olsun onu götürecek olan dört tekerlektir. Tekerlekleri hızlı okuma frenlerine benzetebiliriz. Nedir bu hızlı okuma frenleri, bizi etkileyen, yavaş okuyucu olmamıza neden olan nedir? Daha önceki öğrenme yöntemlerimiz. Sesli okuma. İçten seslendirme. Görme alanımızı iyi ayarlayamama. Tek kelimeye yoğunlaşma. İçten seslendirme. Hızlı okuma frenlerimizi kullanmadığımızda önümüzdeki uzun yollar artık kısadır. Çok kısa zamanda yüzlerce kitap okuyabiliriz. Hızlı okumaya başladığımızda gaza sonuna kadar basacağız. Okumada en etkili sistemlerden biri de inançtır. Yaşantımızda sürekli algıladığımız şekilde olaylara tepki veririz. Bazı kararlar vardır ki onlara karar verirken çok düşünmeli ve yardımcı kaynaklardan güç almalıyız. Yardımcı kaynakların bize faydası her zaman olmuştur. Onları referans göstererek yapacağımız eylemler yönümüzü tayin etmememize yardımcı olur. İnançları yapabilme gücünün kaynağı olarak görebiliriz. Çeşitli karar verme mekanizmalarının tek yönde odaklanması imkansızdır. Birçok alternatif arasında en gerçekçi ve bize uyan seçenek mutlu olmamızı sağlar. Görmenin düştüğü yer, başımızın arkasındaki 15 santimetre kare boyutundaki bölümdür. Gözümüz algılar, beynimiz yorumlar. Okumada davranış değişimi. Elinize kitap aldınız ama okumak istemiyorsunuz. Okumak isteyen bir insanın davranışını çapalamak için çalışmalar yaptım ve bunu değiştirdim diyeceksiniz, ama nasıl? Kitabı okumaya başladığımızda aklımızdan binbir türlü hayaller geçer, olmadık yerlere gezintilere çıkarız. Bir süre sonra hayallerden dolayı sıkılıp okumayı bırakıyoruz. Bunun sebebi konsantrasyon azlığıdır. Kitap okumaya başlayınca kazanacaklarımızın hayalini kurarak okumak bizi motive eder. Gelecekte çok iyi bir yazar olacağımızı, yazdığımız kitabın 52. baskıya ulaştığını ve 50 dile çevrildiğini, bütün dünyanın bizi tanıdığını, birçok ülkede seminerler verdiğimizi hayal etmek bizi mutlu eder. İlk başlarda bize sıkıcı gelen okuma süreci, canlandırdığımız hayaller sayesinde daha keyifli bir hale gelir. Yaşantımızı yönlendiren, bizim gerçeklerimizi belirleyen haritalarımızdır. Haritalarımız yaşantımızı yönlendiren kılavuzlarımızdır. Beynimizdeki davranış örüntüleri, yaşamı algılama durumunu kendine göre yorumlayarak çeşitli zihin haritaları oluşturur. Herhangi bir durum karşısında paradigmamızı şekillendiren etmenler zamanla değişebilir. Herhangi bir olaya karşı tutumumuza geçmiş yaşantıya bağlı deneyimlerimiz karar verir.
Bizi sınırlayan içsel davranışlarımızın kaynağını bilip o içsel tutumları yok ederek yeni bir algılamayla hayatımızı yeniden yönlendirebiliriz. Uyum, hayatımıza anlam kazandıran yolların başında gelmektedir. İletişimin temelinde uyum yatar. Hareketlerimizde uyum göstereceğimiz insana göre değişir. Aynı temsil sistemine göre hareket eden insanların birbiriyle anlaşması daha kolaydır. Bazen bunun zıttı da olabilir. Farklı görsel öğeler, ilişkileri etkileyebilir. İnsanlar gezmenin tadını farklı şekillerde ifade edebilirler. Görsel temsil sistemine sahip kişilerin yolda yürürken yol kenarındaki ağaçlar, güzel çiçekler, uçan kuş ve güzel görünümlü bir ev dikkatlerini çeker. İşitsel temsil sistemine sahip olan kişilerin duydukları kuş sesleri, ağaç hışırtısı hoşlarına gider. Kinestetik insanlar konuşmalarında daha dikkatli kelimeler kullanır. Yolda giderken etkinlik yapmak, onlara büyük haz verir. Hızlı okuma nasıl ortaya çıktı? Hızlı okuma teknikleri ilk olarak Dünya Savaşı sonlarında geliştirilmeye başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Alman Hava Kuvvetleri Londra semalarında dolaşıp bomba yağdırırken, İngilizler pilotlarının ve kulelerde bekleyen gözcülerinin reaksiyon kabiliyetlerini artırmak istediler. Ohio Üniversitesi'nden Dr. Rensav'ın geliştirdiği takistoskop aletiyle subaylar talim edildi. Göz algılama hızını geliştiren bu aletin merceği, saniyenin 25, 50'si ve 100'ü hızlarda resim ve şekiller gösteriyordu. İlk başta hiçbir şey algılayamayan subaylar, zamanla resim ve şekilleri çok net bir şekilde görmeye başladılar. Hızlı okuma envanterleri. Hayır demeyi öğrenmek çoğu zaman yapmak istemediğimiz eylemlerden bizleri korur. İvedilikle verilen kararlar risk taşır. Tam olarak bize yol göstermez. Yaşantımızda karşımıza çıkan ve çıkacak olan olaylara karşı kendi baltamızı bilememiz lazım. Hızlı okuma kursuna gelerek bu işi yapabileceğinizi varsayalım. Ama burada önemli olan bu işi kendi kararınızla vermiş olmanızdır. Bütün çalışmalar zaman alır. Sizdeki gelişimin zamanla farkında olacaksınız. Zaman kıymetli bir pırlantadır. Okuma eyleminde kaptan sizsiniz. Geminizin rotasına yön vermek sizin elinizde. Okumaya geçmeden önce sizi etkin kılmayı önleyen tüm olumsuzları kaldırın. Yalnızca okumaya odaklanın. İdeal okuma pozisyonuna geçin. Dik bir şekilde çalışma masasına oturarak, kitabı 40 santimetre uzakta tutarak okumaya başlayın. Okuma esnasında gelecekte kazanacaklarınızı düşünün. Hayallerinizin gerçekleştiğini, eyleme hazır olduğunuzu düşünün. İmgeleme yapın. Burada geçirdiğiniz saatleri, gelecekte kumbaranızdan çıkarıp tatile gideceğinizi hayal edin. İlkelerimiz hayatı nasıl yaşayacağımızı belirler. İlkelere bağlı olarak yaşantımızı denetleyen etkenler evrenseldir. Doğru ilkeler kendi özgür irademizi güçlendirerek hayata daha olumlu bakmamızı sağlar. Günde en az 2 saat okumak, ilkelerimiz arasında ise öğreneceğimiz bilgilerin geleceğimizi şekillendireceği şüphesizdir. Etkili yaşamın temel davranışlarını doğru ilkeler belirler. Hızlı okumak daha kolaydır. Hızlı okumak yavaş okumadan daha kolaydır. Evet, doğru duydunuz. Yapılan incelemelerde insan beyni dakikada okuması gereken sınırın çok altında okumaktadır. Hayata kör gözle bakan, gerçekleri asla göremez. Okuma sürecimiz ilkokulda bize öğretilmişti. Hayatımızın her alanında çalışmalar yapıp kendimizi geliştirme adına çok eylem yaparız. Peki, şimdiye kadar okuma hızınızı artırmak için ne yaptınız? Hızlı okumak kendiliğinden olur mu? İnsan, kendiliğinden hızlı okumaya başlayamaz. O halde bilinçli bir şekilde üzerinde çalışılmalıdır, üzerinde çalışıldığında mutlaka olumlu bir sonuç alınacaktır. Hızlı okuyucu çapası.
Birazdan senden, bir kitabı eline alıp onu istediğin gibi hızlı okuduğunu düşünmeni isteyeceğim ama şimdi değil. Kitabı almışsın eline, her şeyi hissediyorsun. Çok hızlı okuyucusun. Bunu gerçekten hak ediyor musun? Bunu kazandığında nelerin olacağının farkında mısın? Çevrendekileri nasıl etkileyecek? Birazdan eline dokunacağım, bana izin veriyor musun? Kendini dünyanın en hızlı okuyucusu gibi hissettiğinde hangi parmağına dokunmamı istersin? Birazdan bu parmağına dokunduğunda kendini süper hızlı okuyucu olarak göreceksin. Şimdi gözün ister açık, ister kapalı olsun, o hızlı okuyucu olmanı isteyeceğim. Kitap şu an elinde, hızlıca okuyup sayfaları çeviriyorsun. Kitabı hissediyorsun. Tamamen odaklanmış bir şekilde çok hızlı okuyorsun. Her şey istediğin gibi, tamamen hızlanıyorsun. Artık hızlı bir okuyucusun. Olaya tamamen yoğunlaştığında başını hafifçe sallamanı isteyeceğim. Hızlı okursanız kazanacaklarınız. Okuduğunuzu anlama yüzdesi artar. Kendinize olan güveniniz artar. Öğrenme ve kavrama hızınızı arttırır. Zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Sınavlarda yetiştirememe derdi ortadan kalkar. Okurken beyniniz bütünü görür, daha iyi anlarsınız. Kitap kısa sürede okunacağı için okuma daha zevkli hale gelir. Okuma alışkanlığı daha rahat kazanılır. Sözcük hazineniz genişler ve genel kültür birikiminizi artırır. Kişisel gelişiminiz için büyük avantajlar sağlar. Motivasyonunuzu artırın. Bir gün evde otururken şöyle bir hadise gözümün önünden akşetti. Odamın köşesinde bir örümcek ağ kurmaya çalışıyordu. Bizim için önemli olmayan o ağı, örümcek ne zorluklarla yaptı. Çoğu ev kadınının değer vermediği ve süpürgenin ucuyla aldığı ağların ne zorlukla yapıldığını biliyor musunuz? Örümcek, ağını oluşturmak için yılmadan, sabırlı bir şekilde 8 kez zıpladı. Ağını 8. seferde oluşturabildi. Hayatta ulaşılması gereken çok hedef vardır. Birinci denemede olmadı diye pes etmek genelde insanların yapmış olduğu seçimdir. Sürekli deneyeceğiz. Başarmak için emek vermek gerekir. Thomas Edison ampulü bulmak için binlerce deney yaptı. Durup dururken hayatımız değişmez. Deniz kenarında bir şatoda yaşamak istiyorsak çok çalışmak ve onu gerçekten istememiz gerekir. Bireyin içsel gücü ile davranışa hazır hale gelmesine güdülenme, yani motivasyon denir. Ne kadar motive olursak o kadar emin adımlarla ilerleriz. Bunu en iyi şekilde anlatan muhteşem bir örnek, bir grup kurbağa bir elektrik direğine tırmanma yarışı düzenliyorlardı. Seyircilerden bir başka kurbağa grubu start verdi ve yarış başladı. Yarışta birlikte seyircilerin yüksek sesli yorumları da. Bugüne kadar bu direğe tırmanan olmadı ki. Bunu başarmak zor. Geçen sefer 5 kurbağa düşüp ölmüştü. Ya! Biri de tam kafalama çakılmıştı hem. Evet hatırlıyorum, 4 tanesi de elektriğe kapılmıştı zavallıların. Bak şimdi kayacak elleri. Şuna bak, ayağı takıldı tele. Yok bu iş olmaz, ya bırakırlar ya ölürler bunlar. Çok yüksek, düştüler mi pestil gibi. Omurgalılardanız ama bir düşerlerse omurga falan kalmaz. Bir süre sonra yarışmacılar ya düşerek, ya yaralanarak veya korkarak birer birer bırakırlar yarışı. Fakat içlerinden bir tanesi elektrik direğinin en tepesine kadar ulaşır ve sağ salim geri döner. Döndüğünde bir de bakarlar ki bu başarılı kurbağa sağırmış. Kompleks yapıya sahip olan kavramlara sinerjik enerjiyle yaklaştığımızda bütünü görmemiz ve bütünün parçalarından daha büyük olduğu ilkesiyle yaklaşarak olayı yorumlamamız kolaylaşır. Yaşam sinerjisini kazananlar kesinlikle farklı hedefleri yakalamaya çalışırlar.
Hedeflerine ulaşmak için inatçı olurlar. Kişisel başarı. Kişisel başarı, var olan bir problemi çözerken başarı ile üstesinden gelme ve kendini gerçekleştirme şeklinde tanımlanmaktadır. Kişisel başarı ayrıca, insanların istedikleri ve amaçladıkları sonuçlara ulaşabilmek amacıyla sarf ettikleri gayretler olarak da tanımlanabilmektedir. Kişiler hayattan beklentileri doğrultusunda yaşamını sürdürürken belirli bir aşamaya geldiğinde pişman değilse başarılı demektir. Çevremize baktığımızda binlerce çeşit insan tipi ve yaşamlar görmekteyiz. İnsanlar kimi zaman doktor, mühendis, mimar, kimi zamansa sanatçı, öğretmen, avukat ve mesleklere sahip olabiliyor. Bu mesleklerin her birinin kendine göre zorlukları olduğu bilinen gerçektir. Ama bazı meslekler vardır ki son derece fedakarlık istemekte, insanın benliğini aşmasını gerektirmektedir. Tarihte yer edinmiş, adını altın harflerle yazdırmış bu insanlar büyük fedakarlıklar yapmışlar, insanlığa örnek olmuşlardır. Einstein'ın durumunu bazı insanlar ulaşılamaz konumda görürken, o kendi durumunu şu sözler ile ifade etmiştir: "Benim sokaktaki insandan tek farkım had safhada meraklı olmamdır." İşte bu gerçekler ışığında ilk insandan günümüze kadar, güneş nasıl ısıtır? Yeryüzündeki sarsıntıların kaynağı nedir? Neden gece karanlıktır? Yıldızların yaşamı nasıldır? Gibi soruları sorup cevaplar arayarak bir bilgi havuzu oluşturmaktayız. İşte bu havuz, sistemleşmeler sonucu bilim denen yapıyı oluşturuyor bize. Günümüz şartlarında insanlarda biz bilinci yerine, sen ve ben bilinci oluşmuş bulunmaktadır. Toplumun ve tüm insanların ortak çıkarlarını koruyan biz bilincinin yerleşmesi gerekmektedir. Tünel bakış açısından çıkmak ve insanlığın faydasına yarayacak şekilde davranışlarda bulunmak en temel ihtiyaçtır. Kendi egosuna saygısı olmayan başkasına saygılı olamaz. Kendisinin anlamlı, kişilikli ve tek olduğunu bilincine varamaz. Bunun farkına varmayan biz bilincine sahip olamaz. Başarı, özellikle kişisel başarı, anlamlı çalışmalarla yüklüdür. Başarmamak, hiçbir zaman yenilmiş olmak anlamı taşımaz. Başarı önündeki en büyük engel, başarısızlık korkusudur. Siz izin vermediğiniz sürece başarısızlık son değildir. Denemeler devam ettikçe mutlaka istenilen sonuca varılacaktır. Başarı, düştükçe tekrar ayağa kalkmasını bilmektir. Ne sahip olduğun beceriler ulaştırır seni başarıya ne de şansın, sadece inanç, planlı olman ve çok çalışman başarıya ulaştırır seni. Başarının sırrı hırs değil, azimli ve özverili çalışmaktır. Başarılı insan hedeflerinden vazgeçmeyen, başarısız olmaktan asla korkmayandır. Karşılaştığı her probleme çözüm odaklı yaklaşandır. Sonuca kolay ve kısa sürede ulaşılmayacağını bilen insandır. Yaşamınızın kontrolünü elinize almak. Zaman zaman olması istemediğimiz tatsız ama gerçek olaylarla karşılaşırız. Küçük bir sorun gibi gözükse de sinek küçüktür ama mide bulandırır, sözü tam da bunu anlatır. Olaylar karşısında ne kadar ilgisiz, umursamaz görünsek de ya da yaşadığımız şey, küçük bir tatsız şaka gibi görünse de hiç de hoşumuza gitmeyen anlar yaşarız. Bu neden gelip beni buldu sorusunu ister istemez kendimize sorup dururuz. Karşılaştığımız bazı sorunlar vardır. Bu sorunların çözümü nedir? Çözümü olsa bile gelecekte beni etkiler mi sorusu sürekli beynimizi yormaktadır. Ne yapabiliriz? Düşünce yapısı farklı olanın, dünyaya bakışı farklı olur. Bütün olanları bir tarafa bırakıp daha doğrusu kaçıp gitmek mi yoksa bütünleşip, pes etmeden çözüm yolu bulmak mı? Hapishanede günlerini sayan iki mahpus birlikte duvarda bir delik açarlar. Deliği sadece başlarının sığacağı kadar genişlettiklerinde, "Hadi dışarı bir bakalım," derler. Biri başını delikten dışarı uzatır ve ekşimiş bir yüz ifadesiyle, "Çok kötü ağabeyciğim, çok kötü," der. Her taraf çamur, her taraf berbat, diğeri şaşırır ve başını dışarı uzatır.
Bakar, bakar. Ve hayran bir yüz ifadesiyle, muhteşem der. Muhteşem bir gökyüzü, ağaçlar, bulutlar, kuşlar, çiçekler var. Bakış açımız çoğu zaman aslında bizlere çeşitli ipuçları vermektedir. Nasıl bakarsak onu görürüz ya da görmeye çalışırız. Pozitif bakarsak iyi görür, negatif yaklaşırsak olumsuz görürüz. Hayat penceresinde bakış açımız ne kadar iyiyse o kadar güzellik görürüz. Güzel düşünen güzel bakar. Garip duygular yüklü bir düşünce akışında çağlayanlar gibi sürüklenip gitmekteyim. Olaylarla iç içe girip kimi zaman çakılları da yanında sürüklerim. Hayaller, duygular, istekler akıp gider. Bunların birleşmesi, ortak noktalarda buluşması uzun zaman alır. Bütün güzelliklerin sonunda mükemmel bir deltada toplanmak duyguların, mutluluğun simgesi olsa gerek. Hayallerini yüzdürdüğümüz nehrin içinde değişik duyguların olması çok doğal. Önemli olan kendini akıntıya bırakıp dengeli bir uyum sergilemektir. Hayatta bazen karşı konulmaz bir güç savuruyor beni, zorluklardan ve yalnızlıktan olsa gerek diye düşünüyorum. Anlamsız sorular yine benimle uğraşırken, asıl sorunun kaynağını buldum. Haykırarak bağırmak istedim. Bir anda kendimi zor tutabildim. Neydi bu içinde bulunduğum durum, içler acısı mı yoksa tezatlarla uğraşan hoş anlar mıydı? Bir türlü cevaplayamadığım sorularım olurdu. Neden, niçin gibi sorulara cevap arar dururum. Daldım gecenin karanlığına ve gecenin sessizliğine. Vazgeçmek istediğim birçok umut ve hayallerim vardır. Bunları bir kalemde atmak ve yırtmak geldi içimde. Labirentler içinde sürekli kapısı olmayan çıkışı aramak gibi olsa gerek. Günün birinde yaşamın o güzel kaynağının bize sunduğu nimetlerden faydalanacağız. Kimi zaman olumsuz olayların olması çok doğal gelecek bir an, kurtuluş yolları kafamı kurcalayacak. Başarının anahtarı, inovasyon ve inovatif düşünce. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir. Einstein. 21. yüzyıl girişimcilik yüzyılı olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Evlatlarımızın önünde girişimciliğe ve üretkenliğe engel olan faktörleri ortadan kaldırmamız elzemdir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte öne çıkan ve ekonomik gelişmeyi belirleyen temel faktörlerden biri girişimciliktir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik değer yaratacak, büyümeye ivme kazandıracak, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme dinamizmine sahip girişimciler yaratabilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda girişimcilik potansiyelinin ortaya çıkarılmasında en önemli görülen faktörlerden biri eğitimdir. İnovasyon, farklı bir kültür ve anlayış gerektirir. Bu farklı kültür ve anlayış, geniş bir vizyona sahip, değişime ve gelişmeye açık bireylerle oluşturabilir. İnovasyon, farklılaştırmaktır. Farklılaştırmak için farklı görmeyi öğrenmek gerekir. Farklı görmek, dünyaya, yapılana ve yapılacak işe bakışı sorgulamayı öğrenmektir. Önemli inovasyon fırsatlarını yakalamak ve tehditleri fırsata dönüştürmek farklı görmekle mümkündür. Bir ülkenin gelişmesi için yeni fikirlerin üretilmesiyle doğru orantılıdır. İnovatif fikirler yeni tasarımlar, yeni ürünler, değişim ve gelişim için çok önemlidir. Fikirlerin üretim aşamasındaki ve sonraki durumu iyi değerlendirilmelidir. Üretilen düşünce işe yarıyor ve gelecek vaat ediyorsa, sürekli bir gelişim halindeyse inovasyon için önemlidir. Başarılı bir sonuç almak için, farklı düşünmek ve uygulamada farklı yöntemler geliştirmek gerekir. İnovatif insan yetiştiren toplumlar hep bir adım öndeler, diğer toplumlara örnek olurlar. İnovasyon nedir? En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.
Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilebilir ya da zaten var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya üretim yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya üretim yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur. İnovatif insan olmak için çeşitli düşünceler üretmek gerekir. Gelecek, girişimci nesillerin elinde parlayan bir yıldız olacak. Girişimci nesillerin yetişmesi için ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeli konusunda dikkatli davranmak gerekir. İnovatif insan nasıl yetişir? İnovasyon fikirle başlar, bunun için mümkün olduğunca çok fikir üretilmesini sağlamak gerekir. Yaratıcılık, fikir üretim becerisiyle desteklenmeli ve farklı kavramlar arasında bağlantı kurulmasını sağlamak için eğitim ve çalışmayla güçlendirilmelidir. Yaratıcılık ve fikir üretme, her bireyin görevi olmalıdır. Yaratıcılığı teşvik etmek için hiçbir zaman, hiçbir fikir eleştirilmemeli, yüksek düzeyde yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturulmalıdır. İnovasyon fikirlerinin çoğu merakla doğar. Bu nedenle bireylerin sorgulama alışkanlığının gelişmesi sağlanmalıdır. Neden, nasıl? Neden olmasın, neyi daha iyi yapabiliriz ve nasıl daha iyi yapabiliriz gibi sorular herkes tarafından ne kadar çok sorulursa bu sorulara verilen yanıtlarla organizasyon, ürünler ve hizmetler o oranda farklılaşır ve değişir. İnovasyon örneği. Evlerimize kadar gelen örnek inovasyon macerası. 1946'da Amerikalı J. Presper Erchard ve J.N.W. Maçlı, yüksek işlem hızına sahip tam elektronik ilk sayısal bilgisayarı geliştirdiler. 17,500 civarında elektron tüpü, 1,500 röle, 70,000 direnç ve 10,000 kondansatörden oluşmuş 30 ton ağırlığındaki bu dev makine, 10 haneli 5,000 sayıyı bir saniye içinde toplayabiliyordu. Bilgisayarı bilim adamları, uzun yıllar zor işlemleri çözmek için kullandılar. 1975 yılında ilk kişisel PC satışa sunuldu. 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar kullanımı 500 bin adede çıktı. Fakat bu teknolojinin gelişmesi daha zaman aldı ve 1985 yılında kullanıcının kullanabileceği ilk işletim sistemi ile yeni bir dönem açıldı. Ardından internet, World Wide Web, 1990 yıllarında İsviçre'de CERN fizik laboratuvarlarında fizikçilerin araştırma sonuçlarını hızlı bir şekilde paylaşmalarını sağlamak düşüncesiyle geliştirildi ve 1990 yıllarının sonlarında bireysel kullanıma açıldı. İlk kez Microsoft Windows 95 kişisel kullanım amaçlı Türkiye'de satışa sunuldu. Girişimci ruh. Girişimciliğin temelinde kişilerin özgürce düşündüklerini ifade edebilmesi, yaratıcı olması, farklı düşünmesi, sezgilerinin güçlü olması, öngörülü olması, kısaca doğuştan gelen yeteneklerle birleşerek kendiliğinden gelişen bir duygudur. Çoğu zaman medyada girişimcilik haberleri duyar ve heyecanlanırız. O insanların inovatif düşüncelerini anlamaya çalışırız ve ben ne yapabilirim düşüncesi belirir beynimizde. Etrafımıza bakar ve elimizdekileri tartarız. İnovatif düşüncelerle yeni girişimcilik haberlerine kaynak olmak için çalışırız. İnovatif girişimci, aynı zamanda inovatif çalışan demektir. Yenilenme şart. Sürekli yenilenme, yaşantımızın olmazsa olmazlarındandır. Dinamik bir yapı insanı besler, onu süsler, hayata karşı sürekli geliştirir. Ülkeler bugünkü refah seviyesine dinamik ruh sayesinde ulaştılar. İnovatif bir bakış açısıyla yaklaşıldığında dönüşüme vesile olan yenilenme, endüstride verimli ürünlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Eski hantal yapılar kalktı, yerine en son nanoteknolojik ürünler ortaya çıktı. Bakış açısı. İnovasyon, aslında bir bakıma yenileştirmektir.
Var olanı yenilemek, farklı bakış açısıyla yaklaşarak değişik görmek ve yeniden yeni özelliklerle üretime dönüştürebilmektir. Farklılaştırmak için farklı görmeyi öğrenmek ve öğrenileni ürüne dönüştürmek gerekir. Bakış açısı, dünyaya, yapılana ve yapılacak işe bakışı sorgulamayı öğrenmektir. Önemli inovasyon fırsatlarını yakalamak ve tehditleri fırsata dönüştürmek, farklı görmekle mümkündür. Rekabete yenik düşme. Günümüzün rekabetçi iş ortamında kalıcı olmak için başarının anahtarı inovasyondan geçmektedir. Rekabet ortamı her geçen gün artmakta ve dolayısıyla kar yüzdeleri her geçen gün azalmaktadır. Üretim sürekli artmakta, buna karşın seçicilik artmaktadır. Fark yaratmak isteyen firmalar inovatif düşünce sistemine uymak zorundalar. Üretim kolaylaştı, teknoloji sürekli gelişim halinde. Markalar kendi pazar paylarını artırmak için sürekli yenilenme hareketleri yapmaktadır. Kendini yenilemeyen ve inovatif pazarlama ağı kuramayan şirketlerin yaşama şansı gittikçe zayıflıyor. Rekabet ortamında başarılı olmak için firmalar sürekli bir iyileştirme programından geçmek ve bu alanda harcama yapmak zorundalar. Hem firma kalitesine yakışır ürün çıkarma, ürün ve hizmet kalitesi, tasarımda orijinallik, ergonomik yapısı, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak durumundalar. İstenilen düzeyde, yüksek verimli ürün ve pazarda payını artırma ve rekabetin gücü inovasyondan geçmektedir. Ar-Ge nedir? İşletmelerin gelişmiş işletmelerle rekabet edebilmesi ve ekonomik olarak tam bağımsız bir firma olabilmesinin yolu Ar-Ge'den geçmektedir. Sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir toplum olabilmek ve bu anlamda farklılaşabilmek için Ar-Ge'ye dayalı ekonomi politikaları uygulanmalıdır. Bu nedenle de Ar-Ge yönetim stratejisi olarak kabul edilmelidir. Ar-Ge araştırma ve geliştirme kelimesi son zamanlarda sıkça kullanılan bir kelimedir. Kimilerine göre Ar-Ge yeni bir ürün üretmekken, kimilerine göre salt bilimsel çalışmalar yapmaktır. Tanım olarak ise Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. Firmalar hizmette çeşitlilik, yeni ürün yelpazesini geliştirme, ürün ve teknolojisini geliştirmek için inovasyon yapmalıdır. Örneğin, tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma, yıkandığında buruşmayan, boyası atmayan, kir tutmayan bir kumaş geliştirebilir. Kompakt diskçilerin CD ilk üretiminde, geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında Sony ve Philips işbirliği yaparak, inovasyona güzel bir örnek oluşturdular. Philips, 1978'de CD'nin prototipini oluşturdu ama ticarileştirmenin kendisi için kolay olmadığına karar vererek bir yıl sonra bu iş için gerekli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu düşündüğü Sony ile stratejik işbirliği oluşturdu. İki ortak, bu yeni ürünü kısa sürede uluslararası standartlara sahip olacak şekilde geliştirdi ve 1982'den itibaren dünya pazarlarına sunmaya başladı. Bu iki şirket, birbirlerini tamamlayıcı özelliklerini bir araya getirdikleri için bu işbirliği çok başarılı oldu. Güney Kore, düşük enflasyon ve işsizlik oranı, ihracat fazlası ve gelir dağılımındaki adalette, inovasyona dayalı kalkınmanın ne anlama geldiğinin kanıtı. 40 yıl önce, ülkemizde hemen hemen aynı ekonomik ve sosyal göstergelere sahip olan Güney Kore'de bugün işsizlik, %3'ler seviyesinde. Güney Kore gibi gelişmiş ülkeleri yakalama yolunda önemli mesafeler kat etmiş ve kat etmekte olan ülkelerin ortak özelliği, ekonomik ve sosyal politikalarının odağına inovasyonu yerleştirmeleri. Bu yolda farklı stratejiler izleseler de, Güney Kore, Finlandiya, Malezya, İrlanda, Tayvan ve Singapur gibi örnekler, refah toplumu oluşturmanın inovasyonla mümkün olduğunu kanıtlıyorlar. Çin ve Hindistan da aynı yolda emin adımlarla ilerliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı araştırmalara göre son yılların rekabet gücü en yüksek ülkesi Finlandiya. Bu ülke, inovasyona yaptığı yatırımla, güçlü bir ekonomi ve hayat standartları yüksek bir toplum oluşturmayı başardı.
Fin hükümeti, yaklaşık çeyrek asır önce inovasyona büyük kaynaklar ayırmaya ve inovasyonu teşvik eden bir ortam oluşturmaya başladı. Bu yatırımlar, ekonomik durgunluk dönemlerinde bile hız kesmedi. 1990'ların başında yaşanan ve işsizliği %20'lere tırmandıran krizin etkileri de bu sayede atlatıldı. Krizden hemen sonra kapsamlı bir eğitim ve araştırma programı başlatıldı. Böylelikle tarım ve ormancılığa dayalı ekonomi, yerini sanayiye dayalı ekonomiye, ardından da inovasyon ekonomisine bıraktı. 2000'li yıllarda, bilişim teknolojileri fin ekonomisinin amiral gemisi haline geldi. 1985'lerde $10.000 civarında olan kişi başına düşen milli gelir, 3 mislinden fazla artış gösterdi. İsveç'i yüzyıldan kısa bir süre içinde, bir buz çölünden endüstri ötesi ülke haline getiren faktörün belli başlı 50 adet inovatif icat olduğu, bir Yunanlı doktora öğrencisinin teziyle kanıtlanmıştır. İsviçreliler, ülke ve toplumlarını tanıttıkları bir turizm broşürüne, en belirgin nitelikleri olarak, "Biz İsviçreliler, icatçı bir milletiz" diye yazmaktadırlar. Bir Japon otomobili üzerinde irili ufaklı 120.000 inovasyon mevcuttur. Girişim için cesaret. İnovasyon dünyası. AB, inovasyonu, Avrupa için acilen ele alınması gereken ortak bir mesele olarak tanımlıyor. OECD'nin de vurguladığı gibi, bir ülkede refahın ve istihdamın artması, o ülkenin inovasyon yapma ve adapte etme kapasitesine bağlıdır. İşsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik başta olmak üzere temel toplumsal ve ekonomik sorunlarımız, ülke olarak inovasyonu ekonomik ve sosyal kalkınmamızın motoru haline getirmemizden kaynaklanıyor. Avrupa Birliği'nin dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi toplumu olma hedefinin odağını ve yapısal reform stratejilerinin merkezini, inovasyon oluşturuyor. 21. yüzyılda ülkelerin geleneksel yapılanmadan kurtulup daha çok yenilikçi inovasyon sistemine dönüştürmeleri başarılarının anahtarıdır şüphesiz. İnovasyonla kendini yenileyen, iş gücü kalitesini artıran, yeni iş sahalarını ve yüksek gelir kapılarını sürekli açık tutar. İnovatif yeni fikirlerle bir ülkenin kalkınması, başarılı olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Eğitimde yeni bir yaklaşım, inovasyon. Türkiye'nin geleceğinde en önemli rolü tartışmasız eğitimdir. Ulusal düzeyde yapılan değerlendirmeler ve uluslararası araştırmaların sonuçları, eğitim sistemimizin sınıfta kaldığını açıkça ortaya çıkarmaktadır. Eğitim sisteminde bazı girdilere göre neticede ürünler ortaya çıkar. Ortaya çıkan ürünün kalitesine göre değerlendirme yapılır. Beğenilmeyen, istenilmeyen bir sonuç çıktığında oraya operasyon yapılır ve değişikliğe gidilir. Çeşitli önlemler alarak kırık olan çarkları değiştirerek daha güvenli bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Aslında çözüm çarklarından birinin ayağı inovasyondur. İnovasyon ekipleri kurma, Ar-Ge ile sürekli iyileştirme ve yaratıcı süreçler oluşturmada inovasyonu kullanabiliriz. İnovasyon bir icat, buluş değil, yapılmakta olanı farklılaştırmak ve bundan değer yaratmak, daha kullanılır, daha yenilikçi bir hale getirmektir. İnovasyonla birlikte ileriye bakmak ve geleceği tasarlamak daha kolay olabilir. Eğitimde geldiğimiz içler acısı duruma inovasyonla çözüm yolları bulabiliriz. O yüzden inovasyonu eğitim sistemi içerisine entegre ettiğimizde bizlere yol gösterebilir. İnovasyonla birlikte, daha iyi, daha hızlı, daha verimli, daha yenilikçi projeler ortaya çıkarmakla, o projeleri eğitime adapte etmekle ve eğitimin geleceğini kurgulamakla ortaya başarılı sonuçlar çıkar. Eğitimde inovasyon, çocukların okula gitmekten mutlu olduğu, kalıcı öğrenmenin sağlandığı okullar ve sınıflar yaratmakla daha kaliteli eğitim süreci oluşturur. Geleneksel bilgiye dayalı eğitim sistemi geleceğimizi tehdit etmektedir. Çıkış yolu ise eski alışkanlıklarımızı bırakmakta, inovatif düşünmekten geçer. Yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin eyleme dönüştürülmesi, eğitim ve öğretimde öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek bir zihinsel dönüşümü gerektirmektedir.
Bunun için, eğitimde yeni bir yaklaşım olarak, inovasyonu önemsemek ve yenilikçi ruhu sürekli canlı tutmak zorundayız. İnovasyon ve inovatif düşüncenin geleceği. İnovatif düşünce, yaratıcı fikirler ve yaratıcı düşünme, 21. yüzyılda kullanılan en önemli kavramların başında gelmektedir. Günümüzün en önemli kavramlarından birisi olan inovasyon kavramı, inovatif düşüncenin ve inovatif fikirlerin önemini içinde barındırmaktadır. Kavramların hayatımıza etkileri, fikir kavramlarının çoğaltılması ve bilimsel olarak Ar-Ge çalışmaları için çok önemlidir. İnovatif düşünme becerisi yeni kavrayışlara, yeni bakışlara, özgün ürünlere, bir şeylerin anlaşılmasında yepyeni fikirlere öncülük eden bir düşünme biçimidir. İnovatif düşünmenin geliştirilmesinde önemli olan, bireylerin fikir üretimini sağlayacak tekniklerin kullanılmasıdır. Farklı fikirlerin ortaya atılması, fikir üretimine, hayal gücüne, düşünme becerilerinin geliştirilmesine dayalı eğitimin sağlanabilmesidir. Ülkelerin, işletmelerin, toplumun ekonomik olarak daha iyi yerlere gelmesi, inovasyon, inovatif düşünce kavramının anlaşılması için, insanoğlunun sahip olduğu en muhteşem yeteneği olan düşünmenin, yani yaratıcılık yetisinin nasıl ürüne dönüştü, işletmelerin gelecek için mutlaka Ar-Ge'ye önem vermeleri gerektiği ve birçok önemli noktaya değinilmektedir. İnovasyon yapmak ya da inovatif düşünmek, isteyen beyinlerin gerçekleştirebileceği bir durumdur. İnovasyonda başarıyı yakalamak, bilim ve teknolojiyi yakalamak arasında paralel bir bağ vardır. Ne kadar inovatif düşünce, o kadar başarıdır.